Eğer bir sonraki hayatımızda biz tekrar karşılaşma şansımız olursa, umarım Muyan. Yumuyan. 5 yıl öncesine, yeni hayata döndüm. Vicheng şirketine ilk girdiğim zamanlara. Daha ne kadar yaşayacak? Yuna, Menghan'ı neden ittin? Tong Song, bu kadar çabuk tekrar karşılaşacağımızı tahmin etmemiştim. Bana ne bakıyorsun? Hemen Menghan'ı kaldır ve özür dile. Tong Song, ben iyiyim. Muyan'ı suçlama. Menghan, onun adına konuşmana gerek yok. Sana özür dilemesini söyledim, reddedemez de etmez de. Yumuyan, numara yapmayı bırak, hemen yap şunu. Herkes biliyor, Tong Shao'nun yanında bir köpeksin. Tong Shao nereye derse oraya gidersin. Ama ne yazık ki, Tong Shao bizim Vicheng şirketinin tek varisi. Seni nasıl gözüne kestirsin ki? Bence Tong Shao'nun zevki yanlış değil, ben olsam. Ben de nazik ve ağırbaşlı Menghan'ı seçerdim. Sonuçta o, Tsinghua ve Pekin Üniversitesi'nden mezun bir deha. Tong Song, başta bana sosyal statümüzün farklı olduğunu, baskı hissettiğini söyleyen sendin. Ben de senin için, senin hizmetçimin oğlu olduğun gerçeğini gizlemene yardım ettim. Ama sen benim kimliğimi çalıp şirkette hava atıyorsun. Başka kadınlara yaranmaya çalışıyorsun. Geçen hayatımda gerçekten aptalın tekiymişim. Yumuyan, ikinci defa söyletme bana. Hemen özür dile. Geçen hayatımda sen en iyi arkadaşım olmanın avantajını kullanıp bana ihanet ettin. Sen de benim sana aşık olmamı kullanıp istediğini yaptın. Beni aşağıladın. Ama ne yazık ki bu hayatta o kadar şanslı değilsiniz. Peki o zaman özür dilerim. Ve af dilerim. Gördünüz mü? Söylemiştim. Tong Shao'nun sözünü nasıl dinlemez? Sadık köpek işte. Yalamaktan başka bir şey bilmiyor. O utanmaz haline bak, ben bile onun adına utanıyorum. Yumuyan, ne yapıyorsun? Kendi ayağım kaydı. Aynen öyle. Kendi ayağa kaydı, benim ne alakam var? Yumuyan, bırakmıyor musun? Menghan nasıl düştü? Hala kabul etmiyor musun? Ne kadar kötüsün sen. Konuşurken kanıt gerek, yoksa gidip güvenlik kayıtlarına bakalım. Herkese de gösterelim, bu ilk seferde. Son yanıt olarak, neden düştüğünü. Peki, kayıtlara bakalım. Boş ver. Tong Song, benim için sorun yok. Kendi işim yüzünden herkesi etkilemeyeyim. Ayakkabım nasıl bozuldu? Madem kayıtlara bakmak istemiyorsun, o zaman sen kendi ayağın kaydı ve ayakkabımı bozdun. Şimdi sıra bana özür dilemende. Yumuyan, daha fazla ileri gitme. Özür dilemesen de olur. Madem Tong Bey çok şey görmüş, bu ayakkabının kaç para olduğunu bilir. Yoksa sen onun yerine öde, bu iş bitsin. Tong Song, Yumuyan'ın ayakkabıları hep lüks ve sınırlı sayıda. Ben ödeyemem ki. Tong Bey, neden konuşmuyorsun? Yoksa ödeyemez misin? hep benim hatam. Tong Song'la alakası yok. Hemen internetten sana alıyorum. Aslında sadece herkese söylesen. Kendi vücudun dengesiz, ayağın kaydı. Yine de seninle uğraşmayı düşünebilirim. Sadece bir çift ayakkabı. Nasıl olur da?
Bu kadar pahalı olur. Muyan, özür dilerim. Kendi vücudum dengesizdi. Kendi ayağım kaydı. Bu kadar çabuk özür diledin ha. Görünüşe göre gözünde tanrıça sandığın kişi o kadar da değerli değilmiş. Menghan, takma kafana, öğle arasına az kaldı. Seni güzel bir şeyler yemeye götüreyim, sana bir sürü. Pahalı yemek. Sipariş ettim, güçlenirsin. Muyan, sana zaten özür diledim. Artık bu kadar üstüne gitme. Ben ve Tong Song yemek yemeye gideceğiz. Sen de bir an önce sipariş ver. Bizim evin yemeklerini artık hak etmiyorsunuz. Tong Shano'nun hizmetçisi yine ona yemek getirmiş. Wicheng grubunun başkanı erken vefat etmiş olsa da yurt dışındaki ana şirketi yönetiyor. Tong Shao, Wicheng grubunun tek varisi. Tabii ki kimse onu ihmal etmeye cesaret edemez. Duydum ki, Tong Shao bizzat hanımefendiye söylemiş. Yerel şirkette birkaç yıl deneyim kazanmak istediğini. Yoksa şimdi, Tong Shao zaten Wicheng'in yeni başkanı olurdu. Büyük hanım, bu Tong Tong için hazırlandı. Peki benim yemeğim nerede? Büyük hanım, Tong Tong işte çok meşgul. Stresi yüksek, ona biraz daha besin takviyesi yapmam gerekiyor. Bu yüzden senin yemeğini hazırlamaya vakit bulamadım. Kendin sipariş versen daha iyi olur. Sen bizim evin hizmetçisisin, işin. Çamaşırımı yıkamak ve yemek yapmak. Şimdi bana sipariş vermemi söylüyorsun. Neyse, eskiden de kendin sipariş verirdin. Zhang teyze, o eskidenmiş. Bugünden itibaren. Lütfen her öğlen yemeğimi zamanında getir. Büyük hanım, bu Tong Tong'un kendi seçtiği yemekler. Sen bu kadar terbiyeli birisin, nasıl başkasının yemeğini yersin? Benim evimde, mutfağımda, tenceremde pişirdiğin yemek. Benim yemem gerekir. Oğluna yemek yapmayı bu kadar seviyorsan. Lütfen bundan sonra kendi paranla yap. O Muyan, Tong Shano'nun yemeğini yemiş. Bilmiyor musunuz? Annesi Tong Shano'nun evinde hizmetçi. Muhtemelen bize kasıtlı olarak gösteriyor. Tong Shao ile o kadar yakın olduğunu ki aynı kaptan yemek yiyebiliyorlar. Bu dünyada nasıl bu kadar yüzsüz bir kadın olabilir? Tong Song, Muyan, nasıl senin yemeğini yedi? Bugün sana bir sürü lezzetli şeyler sipariş ettim. Hep senin sevdiğin şeyler, birazdan bol bol ye. Tong Song, belki de Muyan'ı da yemeğe çağırsak? Sonuçta o benim iyi arkadaşım. Hem bana kötü davranması da seni çok sevdiği için. O da kim oluyor? Bizimle yemek yemeye layık mı? Hadi gidelim. Tong Song, Muyan, nasıl senin yemeğini yedi? O Muyan, yine ne yapmaya çalışıyorsun? Görmüyor musun? Yemek yiyorum. Tong bile geldi. Hala orada oturuyor. Yüzü hiç kızarmıyor. Evet, sadece bir hizmetçinin kızı, efendisine kafa tutuyor. Bence, böyle utanmazları Wicheng'den kovmalı. Tong, beni kovacaklarmış. Ama buna hakkın var mı? Layık mısın? O Muyan, aklını mı kaçırdın? İşleri bu hale getirmekten mutlu musun? Kendi evimin yemeğini yiyorum. Tabii mutluyum. Sen Tong, burada dikilip kapı bekçiliği yapma. Git dışarıdan yemek söyle, yoksa beyaz gülün aç kalmaz. Tong Song, bu neyin nesi? Şimdi tüm grup, benim Wicheng'in varisi olduğumu sanıyor. Bugün böyle gidersem, kimliğim şüphe uyandırır. Yemek soğudu, şuraya gidip yiyelim. En sevdiğin Liang Mingwu'nun yemeklerini söyleyeyim. Hadi gidelim. Tong Song. Yüzüne vurulan tokadı reddettiysen beni suçlama. Alo, amca Wiang, ben Muyan. İyiyim, sadece son zamanlarda. Liang Mingwu'nun yemeklerini canım çekti. Tamam, anladım. Liang Mingwu, Şangay'da sayılı 5 yıldızlı otellerden sahibi, yönetim kurulu başkanının eşiyle çok eski dost. Bir hizmetçinin kızıyla ilgilenir mi? Rol yapmayı bırak, git Tong'dan.
Özür dile. Yoksa annen Tong'a artık çay bile veremez. Çok açım, vaktim yok. Sizinle uğraşacak halimde. Wang Mingu'dan bizzat geldiler. Yemekleri hemen Bayan Yu'nun önüne koyun. Patron özellikle Bayan Yu'ya iyi bakmamızı söyledi. Yetersizse veya başka bir şey isterseniz, özel şefiniz hazırlayabilir. Bu kadar yeter, gidebilirsiniz. Afiyet olsun, Bayan O. Biz de Wang Mingu'dan yemek söyledik. Ne zaman gelir? Özür dilerim, patron bugün sadece Bayan Yu'ya hizmet edeceğimizi söyledi. Olmayan, bana kasten mi karşı çıkıyorsun? Sadece yemek yemek istiyorum, kastimle. Tong Shao, kendin yetersizsin. Kendini zorlama, yorulmuyor musun? Ben bile yoruluyorum. Yumuyan, benim dikkatimi çekmek için. Uğraşmana gerek yok. Ne kadar çabalarsan, o kadar iğrenç geliyorsun. Ne garip, daha yeme başlamadım bile. Mide bulantısı hissediyorum. Muyan, Tong Song şirkette normalde mütevazıdır, statüsünü göstermez. Ama Tong Song'un hizmetçisinin kızı olduğun için istediğin gibi davranamazsın. Yani Wang Mingwu'dakiler. Tong Song'un yüzü suyu hürmetine mi? Bana yemek gönderiyor. Başka? Tong Song, sen ne zaman bu kadar nüfus sahibi oldun? Bilmiyordum. Yoksa, açıklayayım ne olup bittiğini. Yeter. Yemek bile seni susturamıyor, Yumuyan. Uyarıyorum. Bana karşı gelmenin sana faydası yok. Gidelim. Yüzleşelim. Hayır. Yavaş yavaş, yüzünü kat kat. Soyup yerde çiğneyeceğim. Zhang Sao, ne yapıyorsun? Büyük hanım, mevsim değişti ya. Benim de giyecek kıyafetim yok. Hanımefendinin kıyafetleri boşa gidiyor. Ama büyük hanım, hanımefendiyi küçümsemem. Annemin kıyafetlerini küçümsemeye ne hakkın var? Ama giymek istiyorsan, olabilir. Bu yıllar boyunca evimizde köle gibi. Çalıştığın için bu kıyafetleri orijinal fiyattan %20 indirimle sana veririm. Nasıl? %20 indirim. Bunlar eski kıyafetler. Zhang Sao, ne kadar eski olursa olsun, lüks sınırlı ürünler. Annem bu kıyafetleri sadece bir kez giydi. %20 indirim çok büyük bir indirim, merak etme. Pahalı değil, toplam 100.000 civarı. Büyük hanım, hayır, gerek yok. Hemen çıkarıyorum. Toplayıp hanımefendiye geri koyarım. Gerek yok, bu kıyafetler kirlendi, atın gitsin. Beni rahatsız etmeyi bırakabilir misin? Beni bu kadar mı sevmiyorsun? Doğru, sana hiç ilgim yok ve vaktim de yok. Senin gibi çapkınlarla vakit kaybetmeyeceğim. Açık konuşayım, zaten sevdiğim biri var. Adı Tong Song. Bayan O. Bugün ne rüzgar attı buraya? Bundan sonra ne zaman çağırsan. Gelirim.
Ateşin yoksa neden saçmalıyorsun? Ateşim yok. Aç mısın? Gerçekten açım. Hadi, seni güzel bir yemeğe götüreyim. Biniyorsun. Bu mu benim için hazırladığın güzel yemek? Doğum günün kutlu olsun. Demek ki geçen hayatta da beni doğum günümü kutlamak için çağırmıştı. Ama ben ona o kadar acı sözler söylemiştim. Bayan o. Ya boynunu kendin uzat. Ya da kendin tak. Böyle tutmak yorucu. Görünüşe göre bu sefer gerçekten güzel bir yemek yiyeceğiz. O konuşan adam kim? Yumuyan. Kiminle berabersin? Song Song, evindeyiz yanında mı? Her şeye burnunu sokuyorsun. Yumuyan. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, çok işe karışıyorsun. Peki, ne yiyeceğiz? Sen yer seç, ben öderim. Vinsao Bay, seninle tekrar karşılaşmak. Ne güzel. Shao Bay. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyoruz? Sana ne? Gece yarısı. Burada ne bağırıyorsun? Yumuyan. Beni elde edemiyorsun diye. Kendine erkek model mi buldun? Erkek model mi? O erkek model olsaydı, her gün onu kiralardım. Beni mi kiralayacaksın? Bayan o. Bugünkü hizmetimden kaç puan verirsin? 99 puan. Eksik olan bir puan. Senin işlerine karışmamam için. Ama ihtiyacın olursa beni ara. Gidiyorum. Tamam. Yumuyan. Anlamıyorum sanma. Bütün bunları yapmanın asıl amacı dikkatimi çekmek. Anne. Anne, iyi misin? Anne? Yumuyan. Annemi görmedin mi? Hasta oluyor. Sen de dedin ki, o senin annen, benim annem değil. Yani, onun yaşayıp yaşamaması beni ilgilendirmez. Fazla ileri gidiyorsun. O bir hizmetçi olarak benim evimin kanepesinde yatıp yalandan inliyor. Onu kanepemi kirlettiği için suçlamadım. Zaten benim en büyük merhametim. Annemin bu hale gelmesi senin yüzünden değil mi? Annem sadece birkaç eski kıyafetini giydi. Bu kadar mı? Görmeye dayanamıyor musun? O zaman git. Şimdi, hemen, derhal. Biliyorsun. Zaten sen, annenle birlikte evime gelip yiyip içen birisin. Eskiden siz anne ve oğlun haline acıyordum. Yüreğim yumuşadığı için kabul etmiştim.
Şimdi daha da çok anlıyorum ki, seni beslemek bir köpek beslemekten daha kötü. Oğlum, bu yumruyan tam olarak neyin nesi? Ne oldu böyle? Kesin dışarıda bir takım uygunsuz kişilerle tanıştı. Az önce onu bir erkek modelle samimi görüştüğünü gördüm. İğrenç. Gözleri kör olmuş galiba. Oğlum bu kadar mükemmelken, onu beğenmiyor da, dışarıda erkek model mi arıyor? Oğlum, onu mutlaka kandırıp elde tutmalısın. Anne, ben Tsinghua ve Pekin Üniversitesi mezunuyum. Yüksek başarılı bir öğrenci. Mezun olur olmaz. Vicheng grubu tarafından içeriden atandım. Yumuyan kim ki? Sadece yiyip içip ölümü bekleyen. Bir işe yaramaz. Benim gibi biri, ancak Menghan gibi. Zeki ve sevimli, Tanrı'nın sevdiği bir kızla uyumlu olur. Ah, haklısın. O yumruyan gerçekten. Nefret edilesi biri. Ama biz bu ailesinden ayrılırsak, Hushi gibi 1. sınıf bir şehirde ayakta kalmamız imkansız. Anne, endişelenme. O ne kadar benimle bu istemiyormuş gibi yapıp peşinden koşturma oyununu oynarsa, ben de onu o kadar soğuk davranırım. Yarın dersini alacak. Tong Song, gerçekten böbürleniyorsun ha? Ama unuttun, bu arabanın sahibi benim. Genç Tong, yine Menghan'ı işe bırakmaya gelmiş. Bugün çok güzelsin. Bu arabayı beğendin mi? Bak, kim o? Dün ona söylendi, bu kadar küstah olma diye. Peki sonuç ne? Genç Tong'un arabasına yetişemedi. Sanırım yürüyerek geldi. Bir hizmetçinin kızı, Genç Tong'un arabasına binmeye layık değil zaten. Eskiden Genç Tong iyi kalpli ve merhametliydi. Ama bazıları kıymet bilmez ki. Tong Song, Kalk, işe gitmek için acele ediyoruz. Tong Song. Bu arabayı uzun süre kullandın diye senin olduğunu mu sanıyorsun? Yumuyan, sadece işe araba kullanarak geldim. Seni almadım diye burada saçmalamana gerek yok. Saçmaladığımı sen benden daha iyi biliyorsun. Muyan, kızgın olduğunu biliyorum. Tong Song beni işe bırakıyor. Ama düzgünce konuşabilirsin. Böyle anlamsızca kavga etmene gerek yok. Üstelik başkalarını düşünmesen bile. Tong Song'u düşünmelisin. O sadece arabaya atlayan biri. Onunla konuşurken çok nazik davrandın. Ama ya sen? Onunla konuşurken araya girmeye ne hakkın var? Sırf sen bir adamı bir dava şeysin diye mi? Yumuyan, sabah sabah bu kadar mı? Ne, onu söylediğim için mi üzüldün? Ama sen de nesin Tong Song? Unutma, sen de sadece yüzsüz. Başkasının yuvasını çalan, benim eşyalarımı gösteriş yapmak için kullanan bir pisliksin. Ne büyük laflar ediyorsun? O pahalı arabayı sen alabilir misin? Tong Bey'in arabasına hiç binmedin mi? O lüks bir araba. Sen ve annen bir ömür boyu çalışsanız bile kazanamayacağınız bir şey.
Yakında olup olmadığını anlayacaksınız. Neyse, araba anahtarı bende, Yumuyan. Ne kadar kavga etsen de faydası yok, merhaba. Yumuyan, araba anahtarını nereden aldın? O adam kim? Sana sadece yedek anahtar verdim, bilmiyorsun değil mi? Ah, neredeyse unutuyordum. Sen sadece bir hizmetçinin oğlusun. Yedek anahtar ile ana anahtar arasındaki farkı nasıl anlayabilirsin ki? Yumuyan, tam olarak ne istiyorsun? Sadece birini çağırıp arabayı bakıma götürttüm. Ama 4S bayi sahibine söyledim. Ona dikkatli ve özenli bir şekilde iyi bakım yapmasını söyledim. Biliyorsun, bu arabamı son zamanlarda hep bir pis şey kullanıyor, uğursuzluk bulaşmasından korkuyorum. Song Song, kızma. İstersen başkalarına senin için açıklama yaparım. Neden şu andan itibaren arabanın olmadığını. Yeter. Yumuyan, acil bir toplantım var. Seninle vakit kaybetmeye zamanım yok. Harika. Tong Song. Az önce tam olarak ne oldu? Yumuyan araba anahtarımı aldı. Arabamın uzun süredir bakım görmediğini söyleyip kendi başına hareket etti. 4S bayi çalışanlarını çağırdı, sonuçta. Hepsi o gün bana karşı gelip özür dilemek için. Hadi gidelim. Yönetim kurulu az önce bizzat gelip bildirdi. Tong Song'un bu seferki proje teklifinin çok iyi olduğunu söylediler. Herkesin Tong Song'la birlikte gayretini sürdürmesini umuyorlar. Tong Shao, bu gece güzelce kutlayalım. Hadi İmparatorluk Sarayı'na gidip rahatlayalım. Ne dersin? İmparatorluk Sarayı çok pahalı. Hem duyduğuma göre. Yer bulmak çok zormuş. Oraya gidebilenler. Şanghai'de ya zengin ya da soylu kişilermiş. Ne diye düşünüyorsunuz? Tong Shao, Vicheng'in gelecekteki varisi, o devreye girince. İmparatorluk Sarayı nasıl yüzünü kara çıkarır? Doğru, Tong Shano'nun bağlantıları ve kaynakları Şanghai'de. En iyilerinden kim yüzünü kara çıkarır ki? Değil mi Tong Shao? Omuyan, sen. Ama merak etmeyin, bugün sizin keyfinizi kaçırmayacağım. Siz ve meslektaşlarınıza iyi eğlenceler. Omuyan, Ne yapıyorsun? dün gece söylemiştim, sana biraz daha dikkat edeceğim. Söylediğimi yaparım, ama bugün çok ileri gittin. Ama seninle uğraşmayacağım. Sana benden özür dileme fırsatı veriyorum. Hastaysan tedavi ol, çıkıp delirmeye gerek yok. Biliyorsun, kalbim pek sağlam değil. Yaralanırsa annenin patronu olmaz artık. Anneme maaş ödemen zaten olması gereken. Annem yıllardır özenle sana baktı. O olmasaydı çoktan açlıktan ölmüştün. Tamam, oyun oynamayı bırak. Ben de seninle uğraşmayacağım, bu geceki buluşmaya. Gelmek istersen gel, ama özel odayı ayırmayı unutma. Ha bir de. Duyduğuma göre İmparatorluk Sarayı'nda en pahalı bir menü varmış. Onu da benim için ayırt. Sen delirdin mi ben mi? Benim adımla İmparatorluk Sarayı'na. Yer ayırtıp eğlenmek, sonra da ben ödeyeceğim. Ha, anladım. Lafı döndürüp dolaştırıyorsun. Tong Shano'nun cebi boş. Misafir ağırlayacak parası yok. Omuyan, nankörlük etme. Bu, benden özür dileme fırsatı verdiğim bir şans. O zaman lütfen bu iyiliğini beyaz ay ışığı tanrıçana sakla. Bense ihtiyacım yok. Biliyordum, numara yapıyordun. Her ne kadar Tong Shao, narsist, aptal ve biraz yüzsüz olsan da. İyi ki ben terbiyeliyim, döndüm çünkü. Sana özellikle söylemek istedim, iyiliğine ihtiyacım olmasa da. Yine de teşekkür ederim, sen ve ailene. Tong Song'a ne oldu? Belki de başka bir yere gidelim. Bu Yumuyan gerçekten aşağılık.
Açıkça birini ayarlayıp özel oda rezerv ettirmiş, hala kabul etmiyor. Yumuyan, son zamanlarda sürekli beni kızdırsan da. Bu kadar çaba gösterip beni mutlu etmeye çalıştığın için. Seninle uğraşmayacağım. Herkes, bu gece İmparatorluk Kulübü'nde eğlence benim hesabıma. VIP oda, duyduğuma göre imparatorluktaki en iyi odaymış. Sadece oda ücreti 6 haneli, şaşırmayı bırakın. Tong'un bu gece her şeyi ödeyeceğini duymadın mı? Evet, Tong o kadar zengin ki sadece 6 haneli bir rakam. Kesinlikle umursamaz. İmparatorlukta en pahalı odayı ayarlayabilmek. Tong Song kesinlikle. Yichen grubunun büyük oğlu. Hepsi o aşağılık Yumuyan yüzünden. Bugün neredeyse onun yalanına kanıyordum. Bunlar, benimle birlikte büyüdüğüm en yakın arkadaşlarım. Şanghay'da her sektörde bağlantıları ve kaynakları var. İleride bir ihtiyacın olursa onlara ulaş. Eskiden Tong Song'la dışarı çıktığımızda. Ya ben öderdim ya da ben öderdim. Bir de Vince Haoba'ya bak. Ah, insanları kıyaslamak gerçekten sinir bozucu, Yumuyan. Eskiden gerçekten aklın kararmış. Ne oldu? Kalbin mi rahatsız? Aman tanrım, ilk defa bu kadar eğlenceli bir yere geliyorum. Bunu Tong'a borçluyuz. Ama şunu söylemeliyim. Yumuyan gerçekten rol yapıyor, gelmeyeceğini söyledi. Tong Song, Muyan gerçekten gelmiyor mu? Belki ona bir mesaj atayım. Herkesi ben davet ettim. Gelip yardım etmemesi mümkün değil. Merak etme, çoktan odada bekliyor. Hadi gidelim. Hizmetçinin kızı, doğuştan hizmet etmeye mahkum. Hala Menkhan'dan Tong'u kapmaya çalışıyor. Rüya görüyor. Şu an muhtemelen. Çoktan odada küflenmeyi bekliyordur. Yumuyan. Ne oldu? Kalbin mi rahatsız? Ah hayır, ah hayır, hiçbir şey, ben sadece. Birkaç tane alman mı gerekiyor? Sen nasıl kalp ilacımı alabilirsin? Yurt dışındayken annenden duymuştum. Kalbin iyi değilmiş. Bu yüzden ülkeye döndükten sonra yanımda taşımak için biraz aldım. Yumuyan, yüzsüz. Bu kim? Nasıl bu kadar yakışıklı? O, Bumuyan'ın bulduğu erkek model. Muyan. Tong Song'un senden hoşlanmadığını biliyorum. Ve seni sürekli reddediyor. Ama sen böyle. Kendini bu kadar düşüremezsin. Yüzsüzüm, kendimi düşürüyorum. Lütfen konuşmalarınızı daha saygılı yapın, yoksa hakaretten şikayet ederim. Sen Tong Shano'nun evinde beslenen bir köpeksin. Sahibine böyle avlamaya nasıl cüret edersin? Bu oda, Tong Shao için senin ayırdığın oda. Tong Shao henüz gelmedi. Nasıl bu kadar utanmazca? Hem içki açıp hem de erkek model çağırabilirsin. Ne zaman Tong Song için oda ayırttım? Muyan, biliyorum. Şirkette benden hoşlanmıyordun. Ve her zaman herkesten ayrıydın. Ama bugün buraya. Tong Song'u kutlamaya geldik. Lütfen olay çıkarma. Olur mu? İyi insan olma sırası hep sende, kötü olanı da hep ben yapıyorum. Zhuang Menghan. Gerçekten konuşma sanatını iyi biliyorsun. Ama bugün bu kadar dediğine göre. Sana bir yüz vereyim. Bu kötü adam rolünü sonuna kadar oynasam nasıl olur? Yumuyan, Menkhan'a zarar vermeye cüret edersen. Seni mahvederim. Ne yapıyorsun? Burnunu sokma. Tong Song. İyi misin? Nasıl böyle gelip insanı dövebilirsin? Sen de denemek mi istiyorsun? Kanıyorsun. Benim için mi endişelendin? Gel, seni saralım. Ne? Adamı dövdün ve gitmek mi istiyorsun? Tong Song ilk vuran oydu, dövülmesi. Hak ettiği bir şey. Herkes duysun. Artık köleler sahiplerine karşı böyle. Saygısız olabiliyor. Yumuyan, nasıl böyle yapabilirsin? Bütün şirket biliyor ki. Tong Shao ve Menkhan birbirlerini seviyor. Sırf Tong Song, Menkhan yüzünden. Seninle ilgilenmedi diye sen nasıl? En az insan zarar verirsin. Menkhan hep seni arkadaşı olarak gördü. O benim arkadaşım değil. Yumuyan, bu kadarı da fazla. Menkhan adına seni iyice bir terbiye edeceğim. İstesen de Zhuang Menghan'la yaranmak için bu fırsatı kullanamazsın. Karşındaki kiminle uğraştığını da iyi düşünmelisin. Gidelim. Hey, dur Yumuyan. Buraya kadar geldik. Bizi bırakıp gidiyorsun. Bunun biraz fazla olduğunu düşünmüyor musun? Senin sorunun ne? Arkadaşımla burada güzelce vakit geçiriyorduk. Sen bir insanla geçiriyorsun. Buna yapamam ama zorla. Yasa dışı bir şekilde bizi alıkoymayı düşünebilirsin. Özellikle kutlama yapmak için bize özel bir oda ayırtmadın mı? Bence senin aklında bir sorun yok. Aklında baloncuklar var. Sana neden özel oda ayırtayım?
Seni neden kutlayayım? Yoksa annenin bizim hizmetçimiz olmasından dolayı mı? Hey, yeter artık. Burada saçma sapan konuşmayı kes. Eğer sınırını bilip bu erkek modeli getirmeseydin, beni rezil etmeseydin, bu olaylar da yaşanmazdı. Sonuçta, sen sadece biraz tecrübesizsin. Tamam, bugün seninle uğraşmayacağım. Sadece burada kal, erkek modelinle birlikte oynamama hiç aldırmam. Gidelim. Hey. Yumuyan, eğer gidersen gerçekten polisi arayacağım. Erkek modelin bana zarar verdi, polisi arayacağım. Kesinlikle içeri girecek. Ama bak, benimle konuşulabilir. Sadece burada kal. Ve bu masrafları öde. O zaman olayı kapatabilirim. Tong Song, benden para koparmaya mı çalışıyorsun? Bak, benim prensibim şudur. Bana saygı gösterene. Ben kat fazlasını veririm. Ama sen saygıyı reddedersen. Zorla da olsa alırsın. Polisin telefon numarasını söylemem gerekir mi? Gerçekten polisi arayacağım. İyi düşün. İstediğini yap. Pişman olma. Tong Bey bu kadar istekliyse. Biz de keyfini kaçırmayalım. Üstelik hesabı ödemek de büyük bir mesele değil. Çok para harcamayız. Kalalım. Yumuyan, demek ki sonunda. Beni hala unutamıyorsun. Yanımda kalmak için bir bahane arıyorsun. Tong Song. Bu gece istediğin kadar ye, iç, ben öderim. Bayan O. Bunun için bir neden söyleyebilir misin? Böyle biri için başını derde sokmaya değmez. Üstelik, buradaki masraflar çok yüksek. Kafasındaki o küçük yara. Bu kadar parayı hak etmiyor. O tehdit etmeyi bu kadar seviyorsa. Ben de aynısını yaparım. Anlıyorsun. Bizim o ailesinin büyük kızı, ne kadar zekisin. Gülmeye nasıl cüret ederim? Beni önemsiyorsun. Tabii ki, çünkü seni seviyorum. Çünkü ne? Çünkü. Aman tanrım, bu ses sistemi harika. Gerçekten Şankaya yakışıyor. En iyi eğlence mekanı, hepsi Tongshan'un sayesinde. Bazıları gibi değil, Tongshan'un parasını harcayıp, kendine ne halt olduğu belli olmayan bir erkek model ısmarlamış. Parayla tutulup seninle. İçki içen, şarkı söyleyen, alışveriş yapan erkekler. Ben öyle miyim? Şimdiki Winslow Bay. Yurt dışından yeni döndü. Doğal olarak bu insanlar henüz bilmiyor. Erkek model sanılan bu adamın. Aslında Şankay'ın tüm bağlantılarını ve kaynaklarını kontrol ettiğini. Hadi birlikte Tong Song'a kadeh kaldıralım. Hey, boş durma, biz burada eğleniyoruz. Erkek modelini de al, gel bir kadeh içelim. Arkadaşım erkek model değil. Yakalandı, hala itiraf etmiyor. Nasıl bu kadar yüzsüz olabiliyor? Yüzü yokmuş itiraf etmeye. Demek sen de utanç verici olduğunu biliyorsun. Bay erkek model. Bizim sizi uyarmadığımızı söylemeyin. Bu müşteriniz zengin biri değil. Annesi sadece bizim Tongshan'un evinde bir hizmetçi. Tamam. Herkes biraz daha az konuşsun. Muyan sadece Tong Song'u elde edemediği için para ödüyor. Kendine eşlik edecek birini buluyor. O da oldukça zavallı, zor durumda. Yumuyan, Tong Shao seni bir kadeh içmeye çağırıyor. Bu senin için bir lütuf. Erkek modelinle birlikte hemen gel. Teşekkürler Tong Shao. Tong Shao olmasa burada oturma. Hakkın bile olmazdı. Erkek model mi çağırıyorsun? O hizmetçi anneni çağır. Sana eşlik etsin daha iyi. Ha ha ha. Hey gel, bizimle bir kadeh iç, biraz da iyi dilekler söyle. Bu açılmamış şişe sana hediye. Yumuyan, bana öyle bakma. Bu erkek model ortamı canlandırmak için burada değil mi? Ona kötü davranmayacağım. Bu şişe şarap, onun normal bahşişlerinin birkaç katı. O şarap koleksiyonluk, sınırlı sayıda üretilmiş, sadece bir şişe. Birkaç 10.000 liraya mal oluyor. Muyan senin konumunda biri olarak. Böyle değerli bir şarabı muhtemelen hiç görmemişsindir. Ama sana garanti edebilirim. Bu şişe gerçek. Paraya çevirsen bile, muhtemelen. Annenin birkaç aylık maaşına denk gelir. Tong Shao gerçekten cömert, ama bana kalırsa. Onlara o kadar değerli şarap vermeye gerek yok, birkaç yüz lirayla. Halledilebilir. Tong Song. Hı. Bir söz duydun mu? Aşırı sevinç üzüntü getirir.
Yumuyan, sen delirdin mi? Tong, sen çok şey bilirsin. Buranın fiyatlarını da bilmelisin. Bu kadar insanı getirip bu kadar şey sipariş ettin. Yiyip içtin. Bu parayla hayatını bile satın alabilirler. Ne demek istiyorsun? Ben sana hesabı ödeyeceğimi söyledim. Ama ödeyeceğim miktar kafamdaki yarayla orantılı. Şu an açıkça görülüyor ki senin harcaman tedavi masraflarını aştı. Benimle oyun mu oynuyorsun? Evet, seninle oyun oynuyorum. Ne yapacaksın? Şimdi Tong'un önünde iki seçenek var, ya. Ben polisi arayıp seni şantajla suçlarım. Ya da kafanı uzatıp beni tekrar ıslatırsın. Benim keyfim yerine gelirse bu hesabı ödemekte sorun olmaz. Bir hizmetçinin kızı Tong'a saygısızlık yapmaya cesaret ediyor. Sanırım ölmek istiyorsun, Tong. Böyle biri için yumuşak olmana gerek yok. Defolsun gitsin. Tong, beni gerçekten kovacak mısın? Eğer gidersem senin için sonuçları çok ağır olacak. Yumuyan, sen kim olduğunu sanıyorsun? Tong senin. Gidip gelmeni umursar mı? Sen ve erkek modelin Tong'a böyle davranmaya cesaret ettiniz. Senin yerinde olsam hemen kuyruğunu kıstırıp giderdim. Yoksa Tong öfkelendiğinde ikiniz de iyi sonuçlanmazsınız. Tong Song, bence Muyan gerçekten burada kalmak istemiyor. Bırak önce gitsin. Madem öyle, o zaman benim gibi gereksiz birinin burada kalmasına gerek yok. Tong'un yarasının artık bir şey kalmadı gibi. Belki beslenme parasını resepsiyonda bırakırız. Geri kalanına gelince ben karışmam. Beslenme parası mı? Tong gibi biri senin o parana mı muhtaç? Yumuyan, Tong dedi ki, bu gece o ödeyecek. Senin burada sahte davranmana gerek yok. Gideceksen hemen git. Tong'un seni durduracağını mı sanıyorsun? Gidelim. Hey, Yumuyan. Gitme. Tong, konuşacaksan konuş. Sakın elini kolunu sallama. Yoksa şirketteki o dedikoducu, güçlü görünen köpekler yine seni rahatsız ettiğimi söylerler. Yumuyan, ne de olsa. Yıllardır tanışıyoruz. Bu kadar acımasız olmana gerek yok. Dedim ya, yarama aldırmıyorum. Tamam mı? Sadece borcunu öde. Hem bu paraya ihtiyacın yok ki zaten, değil mi? Sadece aynı şekilde karşılık veriyorum. Az önce Tong Show'da beni böyle zorla burada tutmadı mı? Ah, anladım. Demek ki acı ancak kendi canını yaktığında anlaşılıyor. Ancak o zaman ne kadar acıdığını anlıyorsun. Olmayan, yeter artık. Anlıyorum. Bu gece bana kızgınsın çünkü ben tüm gece Menghan'la birlikteydim, değil mi? Tamam. Bu gece seninle kalacağım. Yeter ki sakinleş, olur mu? Vicheng grubunun tek varisi. Ünlü Tong Shao benimle baş başa vakit geçireceğini söylüyor. Gerçekten çok şeref duydum. Tong Song. Olmayan, beni elde etmek istiyorsun, değil mi? Ha? Madem benden bu kadar hoşlanıyorsun, beni utandırmak istemezsin. Beni mahvetmek de istemezsin, değil mi? Aha, eskiden gerçekten gözlerim kör, aklım başımda değilmiş. Senin peşinden gitmeyi seviyormuşum. Ama şimdi, lütfen o köpek gözlerini aç ve iyi bak. Yüz güzelliğinde onunla yarışamazsın, vücudunda yok. Onun uzun bacakları, senin ömründen bile daha uzun. Açık konuşayım, şu an çırılçıplak olsam, sadece dokunarak bile senden hoşlanmam mümkün değil. Ama neyse. Bir zamanlar senden hoşlandığımı düşünürsek sana karşı biraz merhametli olabilirim. Olmayan, bu kadar dolambaçlı yollardan geçtin. Yine de benim etrafımda dönüp durmaktan kurtulamadın. Sonuçta, sen sadece benim yanımdaki bir yalakasın. Ama neyse, madem içkiyi seviyorsun, o zaman Tong Shao'dan rica ediyorum. Bana ve arkadaşıma birer kadeh şerefine içsin. Yeter ki tavrın yeterince samimi olsun. Seni affetmeyi düşünebilirim. Değil mi, Shao Bai? Nasıl istersen. Olmayan, sen benden ve erkek modeline içki kaldırmamı istiyorsun. Bu beni utandırmak değil mi? Ha? 3-2. Tamam, tamam. Kabul ediyorum. İçerim, içerim. Buyurun. Muyan, Tong Song sana her zaman iyi davrandı. Seni işe götürüp getirdi. Hizmetçiyi şirketine yemek gönderdi. Nasıl onu böyle zorlayabilirsin? Huang Liang, lütfen diline dikkat et. Böyle konuşursan seni iftiradan dava ederim. Tong Shao bunu gönüllü olarak yaptı, değil mi Tong Shao? Memnun oldun mu?
Bir bardak daha var. Yumuyan, sen çok acımasızsın. Gidip çıkıp gidiyorsun. Sen sadece Tong Shao'nun evli bir hizmetçinin kızısın. Tong Sha'ya böyle davranmaya nasıl cüret edersin? Sana tavsiyem, yerini bil. Sen, Tong Shao'nun yanındaki bir köpekten başka bir şey değilsin. Aslında her şeyi açıkça konuşmak istemiyordum. Sevmeyen insanlar yüzünden bu iş deneyimini kaçırmak istemiyordum. Çünkü annem hep der ki insan yükseklerdeyken aşağıdaki sesleri duyamaz. Ama madem bu kadar ileri gittiniz, ben de açık konuşayım. Aslında Tong Song bizim evin bakıcısı. Memnun oldun mu? Ha? Tong Shao, gerçekten iyi içiyorsun. Ama Tong Shao az önce. Kendisi de söyledi, içki içilecek, güzel sözler de söylenecek. Pekala. Sana her şeyin yolunda gitmesini, rüzgarın hep arkanda olmasını dilerim. Vay, hiç beklemezdim. Bizim Tong Song. Yağcılık yaparken gerçekten çok tatlı konuşuyormuş. Sen mutlu olduktan sonra. Yumuyan, beni böyle hedef alıp plan yapmanın sebebi. Beni elde edememen değil mi? Eskiden senin itaatkar bir yalak köpek olduğunu düşünür, elini hafif tutardım. Ama bu alçaklığın hesabını soracağım. Tong Song. Tamam, yeterince eğlendik. Seni eve bırakayım. Tamam. Muyan, Ne oldu? aklıma geldi. Sana iyi geceler demedim. İyi geceler. Belki de benim evimde kalırsın. Ailem de seni görmek istiyor zaten. Ha? Anne, Sen ne kadar içtin öyle? Büyük hanım. Hemen gel, Tong Song'a bir bak. Diyor ki seninle dışarı çıktı. Bu nasıl geldi? Böyle oldu. Ne derse desin, Zhang teyze sarhoşun sözlerine. Fazla kulak asma daha iyi. Ama onu iyi gözünün önünde tut salonumuza. Kusmasın. Zeminimiz çok pahalı. Sadece oğlum böyle söylemiyor. Onu getirenler de kanıtlayabilir. Bu hali seninle doğrudan ilgili. Zhang teyze, ne demek istiyorsan açıkça söyle. Çok yorgunum. Burada seninle vakit kaybedecek zamanım yok. Nasıl bu kadar acımasız sözler söyleyebilirsin? Oğlum, eğer gerçekten bir şey olursa sen bu bir cinayet sayılır. Biliyorsun, değil mi? Ama şunu da söylemeliyim ki biz neticede bu kadar yıl oldu. Ben kesinlikle işleri bu kadar gergin bir hale getirmem. Bunu sen de biliyorsun. Bu oğlum. O, proje departmanında birkaç yıldır çalışıyor. Değil mi? Oğlumun yeteneği ve becerisiyle proje departmanı müdürlüğünü üstlenmesi tamamen sorun değil. Anladım, Zhang teyze. Demek oğluna terfi ettirmek istiyorsun. Tong Song. Gerçekten beklemezdim. Bu kadar yüzün nereden geliyor? Benimle sadece bir kadeh içtin ve benden pozisyon istemeye cüret ediyorsun. Umurumda değil. Neyse, Vicheng grubu o ailesinin işletmesi. Büyük hanım, lütfen yardım et, biraz esnek davran. Yoksa oğlum gerçekten seninle içki içtiği için. Bir şey olursa, senin kaçamayacağın bir sorumluluğun olacak. Beni mi tehdit ediyorsun? Nasıl cüret ederim? Sen oğlumu bu kadar seviyorsun. Kesinlikle onun kariyerinde yükselmesini, başarılı olmasını istiyorsun. İnsanlar arasında bir ejder veya anka kuşu olmasını, değil mi? Sırf sevdiğim için sizin keyfinize göre oyuncak olmayı hak mı ediyorum? Sırf sevdiğim için bana istediğiniz gibi davranabilir misiniz? anneme neden bağırıyorsun? Sırf beni sevdiğin için, değil mi? Tamam, yeter, geveleme. Çabuk kafanı salla da kabul et. Ben uykum geldi, uyuyacağım. Evet, çabuk kafanı salla da onayla. Bu içki meselesi. Böylece geçmiş olsun, üzerinde durma. Tong Song, aslında. Eğer beni suçlamak istiyorsanız tamamen. Kendin gelip bana söyleyebilirsin. Anneni de bu işe bulaştırmaya gerek yok. Onunla birlikte rezil olmak için. Bu ne demek oluyor? Zhang teyze, sen bizim evimizin hizmetçisi olarak. Normalde görevini yapmaman bir yana, şimdi cüret edip oğlunu alarak. Efendilerin başına şantaj yapmaya gelmişsin. Görünüşe göre. Bizim o ailesinin bu küçük tapınağı artık seni barındıramaz.
Yumuyan, nankörlük etme. Annem seni bu kadar yıl baktı, başarısı olmasa bile emeği var. Hey seni beceriksiz, annem olmadan. Kendi hayatını bile idare edemezsin. Doğru. Oh. Az önce söylediklerini tamamen reddetmiyorum. Ama benim yapamamam önemli değil. Yeni bir hizmetçi tutarım. Bu yeterli olur. Aman. Defol, hemen defol. Oğlum, bu tam olarak neyin nesi? Bu Yumuyan, sana itaat etmiyor muydu? Seni üzmeye bile cesaret edemiyordu. Şu an sahip olduğumuz her şey, o ailesinden geliyor. O ailesini terk edersek, sence nereye? Gidip iyi bir hayat yaşayabiliriz. Haydi, şimdi gidip, Yumuyan'ı üzleyelim. Anne, henüz Vicheng grubundan kovulmadım. Bu Muya'nın beni hala düşündüğünü gösteriyor. Sadece benimle inatlaşıyor. Proje departmanı müdürü terfi edecek. Bu pozisyonu kesinlikle almalıyım. O zaman, Yumuyan. Kesinlikle bana yeniden boyun eğecek. Onu önümde diz çöktürüp, geri dönmem için yalvartacağım. Şirket kararını verdi, terfi edip proje departmanından ayrılacağım. Tamam. Tongsong, aslında seni her zaman takdir ettim. Ben gittikten sonra pozisyonum boş kalacak. Tam da elimizde. Yeni bir proje var. Bu projeyi iyi yaparsan. Şirket yönetimine seni şahsen yeni proje müdürü olarak önereceğim. Merak etmeyin. Kesinlikle hayal kırıklığına uğratmayacağım. Tamam. Yumuyan, sen de beklemiyordun. Fırsatımın bu kadar çabuk geleceğini, değil mi? Bu sefer sana göstereceğim, senin. Yumuyan'ın yardımı olmadan da başarabilirim. Sıradan bir proje departmanı müdürlüğü, Tongshao bile olsa, küçük bir iş. Anlamıyorsun, şirket. Sadece Tongshao'yu terfi ettirmek için bir bahane arıyor. Tongshao, Tsinghua ve Peking üniversitelerinden bir daha. O pozisyonu gözü kapalı yapabilir. Tongsong. Tebrik ederim. Merak etme, proje departmanı müdürü olduğumda. Sana kesinlikle iyi bakarım. Tamam, herkes hazırlansın. Toplantı odasında toplanıyoruz. Yumuyan. Bu projeye sen katılma. Bazılarının cezası ne kadar çabuk gelmiş. Kim bazı nankör insanların dün gece o kadar küstah olup Tongshao'ya içki ısmarlatmaya cesaret ettiğini söyledi. Muyan, sen de duydun. Bu proje Tongsong için çok önemli. Seni dahil etmek istemiyoruz değil. Ama seviyen gerçekten biraz düşük. Hepimiz meslektaşız. Normalde sana yardım etmek sorun değil. Ama bu sefer gidip işleri berbat etme lütfen. Lütfen anla, o henüz. Proje departmanı müdürü, ben de departmanın bir üyesiyim. Şirketin her projesine katılmaya yetkinim. Yumuyan, sadece senden hoşlanmadığım için. Dün gece sarhoş olduğumda bana içki içirdin. Rezil olmama neden oldun, sadece yeteneğini değil. Karakterini de sorguluyorum, projemde. Senin gibi birinin işi berbat etmesine izin vermem. Demek Tong Bey dün gece çok içmiş. Fırsatçı aşağılık herif, gerçekten utanmaz. Tong Bey haklı. Böyle biriyle çalışmak istemeyiz. Yumuyan, dürüst olmak gerekirse, senin gibi. Zehirli bir yılan, nazik ve sevimli. Meng Hanım'la nasıl kıyaslanır? Kör olsam bile sana aşık olmam. Bir hizmetçinin kızı, Tong Bey'in gönlündekiyle mi yarışacak? Kurbağa kuğu eti mi yiyecek, rüya görüyor. Tamam. Herkesin sözlerini duydun, sana tavsiyem. Bizi rahatsız etme, yerine dön. Otur ve usludur, tamam mı? Sadece adı olduğunu sanıyordum ama. Aptallığın da sınır tanımıyor, kişisel kinle hareket ediyorsun. Şirkete şikayet ederim seni. Bu proje şirketin çıkarlarıyla ilgili. Yönetim kuruluna gitsen bile kimse yardım etmez. Çünkü seviyen ortada, değil mi? Yumuyan. Vicheng ailenize ait olsa da yönetim kurulunda. Başka hissedarlar var. Şirketin çıkarları için seni desteklemezler. Tongsong. Sadece Wing Bey mezuniyet belgenle. Kendini herkesten üstün mü sanıyorsun? Yanılıyorsun. Ben ve Menghan sadece. Wing Bey mezunu değil, en iyi öğrencileriyiz, senin gibi.
Öylesine takılan bir beceriksiz değil. Aman. Gök küstahça davranırsa yağmur yağar, insan küstahça davranırsa başına iş gelir. Tong Song, böyle yaparsan yıldırım çarpar. Görünüşe göre pek memnun değilsin. O zaman bu projeyi ayrı yapalım, beraber sunalım. Üst yönetim hangi planı seçer? Cesaretin var mı? Tong Bey Umuyan'a projeyi tek başına yaptırıyor. Ne kadar nazik ve zengin, Tong Bey. Onu fazla abartıyorsun. O kadar yetenekli olsa. Hep sonuncu olur muydu? Muyan, kendini zorlama. Yapamaman da normal, değil mi? Bence boşuna vakit harcama. Tamam, toplantıya gidiyoruz. Tong Song, sen yarışmak istiyorsan. Ben de eşlik ederim, köpek gezdirir gibi. Yumuyan gerçekten tek başına. Proje teklifi mi hazırlıyor acaba? Menghan olsa inanırım da. O mu? Rüyasında görsün ancak. Muyan hakkında böyle konuşmayın. Muyan'ın yetenekleri biraz sınırlı olsa da. Bence kendini bilen biri. Kesinlikle Tong Song'la yarışmaz. Yumuyan, gerçekten tek başına. Proje teklifi hazırlıyormuşsun. Yumuyan, gerçekten Tong Shao ile yarışacak mısın? Abartılacak bir şey yok. Bahse girmek istiyorsa, onu eğlendirelim. Yumuyan, kendin ölmek istiyorsan, sana yardım ederim. Sen ne arıyorsun burada? Nişanlı olsak da, bence. Senin fikrini sormalıyım. Eğer katılmıyorsan, Seni bu kadar ciddi görmek nadir. Elbette destek olacağım. sana karşı hep ciddiydim. Yumuyan bir erkek modelle. Beraber mi? Muyan delirdi mi? Nasıl bir erkek modelle böyle düşebilir? Aman, şaşırmamak gerek. Yumuyan, Tong Sha'ya hep yüz bulamayınca, umutsuzluğa kapılıp, bir erkek modelle eşleşmiş olmalı. Bir hizmetçinin kızı, Tong Shao ile olmayı mı hayal ediyor? Bizim Tong Shao hem zengin hem güçlü. O tür çöpleri asla görmez. Yumuyan, eskiden sadece aptal olduğunu düşünürdüm. Şimdi hem aptal hem pis olduğunu anladım. Proje departmanı müdürü olmak sadece ilk adımım. Adım adım yükseleceğim. Yönetim kuruluna girdiğimde, o ailesinin büyük kızı olsan bile. Önümde böyle hava atamazsın. Beni buraya neden getirdin? Muyan, Anne, büyük hanımefendi, merhaba. Doğum gününde gelmek istemiştim ama merkezde ani bir iş çıktı. Muyan, bana kızmadın değil mi? anne bu kadar meşgul olman, babanın. Kurduğu Vicheng grubunu kurmak için. Sana kızmam. Suç bende, hala sana yardım edemiyorum. Şaba ile birlikte olunca gerçekten daha olgunlaşmışsın. Şaoba'yı senden kabul ettiğini söyleyince. İnanmamıştım. Meğer doğruymuş. Eskiden o Tong Song için, o aşağılık herif için. Sadece Win Saobay'ı kaçırmakla kalmadım. Annemle de kavga ettim. Şimdi düşünüyorum da. O zamanlar gerçekten bir ahmaktım. Anne, benim meselelerim. İçin endişelenme. Tong Song ve annesini evden kovdum bile. Kendi işlerini halledebilmen beni çok mutlu ediyor. Birkaç ay daha bekle, o zaman. Ana şirketin işlerini halledince. Gelip seninle kalayım, olur mu? Geçen hayatta annem, Tong Song tarafından kandırılmamdan korktuğu için. Özel olarak 3 ay sonra geri döndü. Yanımda olmak için. Sonuçta o uçak düştü. Annem de. Anne, ben yetişkinim. Kendi işimi halledebilirim. Ülkedeki işler için sen yurt dışında huzur içinde. Kendi işlerinle uğraş. Merak etme, kesinlikle. Vicheng grubunun ülke içi yönetim kurulu başkanı olacağım. Seni asla hayal kırıklığına uğratmayacağım. Muyan, aslında annenin istediği. Senin bir anda parlaman değil, annenin istediği. Her zaman senin güvenliğin ve sağlığın oldu.
Anne, seni seviyorum. Gülünç duruma düştüm. Muyan, eğer bir kelimeyle tanımlamak gerekirse, o kelime beraberliktir. Bugün Tong Song'la iddiaya girdim. Proje planı yapıyoruz. Sence kazanabilir miyim? Bildiğim kadarıyla, Vicheng Grubu Yönetim Kurulu sana hiç güvenmiyor. Baştan oylama yapıp, teyzenin senin, ülke içi Vicheng grubunu devralmana karşı çıkmasına neden oldular. Bu yüzden, kimliğini gizleyip şirkete girdin, onlara kanıtlamak için. Yapabilirsin. Ama bildiğim kadarıyla, şirkete girdiğinden beri hiçbir başarı elde edemedin. Yani bu iddianın kendini bilmezlik olduğunu mu düşünüyorsun? Seni yeterince tanımayanlar, elbette senin imkansızı denediğini düşünür. Ama ben, yurt dışında senin tarafından ne kadar hırpalandığımı çok iyi hatırlıyorum. Düşüneyim. İlkokulda tam notla mezun oldun. Ortaokulda 8 dil öğrenmeye başladın, lisede ise dünyanın en iyi üniversitesine sınavsız girdin. Ben bu ebedi ikinciliği sapasağlam sürdürüyorum. Seninle bu kadar karşılaştırılmama hiç sinirlenmiyor musun? Tabii ki hayır. Yetenek yetersizliği benim sorunum. Muyan, mükemmellik takdir edilmeli, senin mükemmelliğin. Herkesin takdirini hak ediyor. Aslında seni gerçekten takdir eden insanlar. Senin başarılı olmanı asla işlemezler. Tong Song, geçmişte. Senin özgüvenini kırmamak için adım adım geri çekildim. Sadece senin başarını öne çıkarmak için. Ama artık yapmayacağım. Tong Song, bundan sonra seninle ciddi bir şekilde yarışacağım. 2 proje planı aldığımı hiç düşünmemiştim. Ama neyse ki. Tong Song ve Yumuyan. İkisi de proje departmanımızın çalışanları olduğu için az önce. Bu 2 proje planını da müşteri firmaya gönderdim. Bir göz atmaları için. Yumuyan kendini bilmiyor. Biz de bir şey yapamayız. O, Tong Shao ile yarışmak istiyor. Bay Zhang, Yumuyan ile karşılaştırıldığında, Tong Shao daha üstün değil mi? Tong Song'un liderliğinde sizin projeniz. Gerçekten hala çok detaylı ve iyi yapılmış. Muyan, aslında kaybetmek o kadar da kötü değil. Ne de olsa senin yeteneklerin zaten Tong Song'a yetişemez. Ama senin çabalarını hepimiz gördük. Çabanın ne faydası var? Başarısızlık karşısında hiçbir değeri yok. Sonuçlar daha açıklanmadı. Neden bu kadar acele ediyorsun? Bay Zhang'ın az önce söylediklerini duymadın mı? Tong Shano'nun planı her zamanki gibi mükemmel. Sonuç belli değil mi? Kaybettiğini kabul etmelisin. Zaten sen bir hiçsin. Utanılacak bir şey yok. Hepimiz buna zaten alıştık. Ne? Yenilgiyi kabul etmiyor musun? Ben mi kaybettim? Kaybetmeyi kaldıramıyorsan açıkça söyle. Ben de senin. Benimle bu bahse hiç girmemiş olduğunu kabul ederim. Zaten senin seviyenle. Benim rakibim olmaya layık değilsin. Tong Song, Tong Shao, ne kadar aceleci olsan da. Kendi başarını ve kibrini göstermek istesen de. En azından Bay Zhang'ın nihai sonucu açıklamasını beklemelisin. Bay Zhang, ona zaten bir çıkış yolu verdik. O ısrarla bir sonuç istiyor. Madem öyle, lütfen Bay Zhang, nihai sonucu açıklayın. Ben aslında, önce bu 2 proje planını, müşteri firmaya incelemeleri için göndermeyi, detayları da sizin bizzat anlatmanızı planlıyordum. Ama beklenmedik bir şekilde, müşteri firma, ilk bakışta, bizim proje sözleşmemizi beğendi ve işbirliğine karar verdi. Tong Shao çok yetenekli. Bazı insanlar var ki, bir ömür boyu koşsalar bile ona yetişemezler. Müşteri firmanın bu seçimi, Wumuyan'ın proje planı. Vay canına, bu kadar mükemmel bir proje planı. Sadece senin tarafından tamamlandı, Yumuyan. Önceden senin yeteneğini hafife almışım, kesinlikle. Devam etmelisin. Zhang müdür, çalışmaya devam edeceğim. Tong Song, sadece bir başarısızlık. Hiçbir şey ifade etmez. Sadece Tong Shao'yu ayaklarımın altına alıp ezmemi sağladı, ayrıca Tong Shano'nun proje müdürü pozisyonuna oturmasını engelledi. Yumuyan, ne kadar acımasızsın. Yolunda durmaya devam ediyorsun. Vay, bir kez kaybedince hemen hakaret mi ediyorsun? Acele etme, daha yeni başlıyoruz. Ne övünüyorsun? Sadece şans eseri başardın. Evet, kim bilir belki de bu proje planının onaylanması için müşteri şirketine gizlice gidip gizli işler yaptı. Sonuçta bir erkek modelle bile ilişki kurabilen biri her şeyi yapabilir. Hımph, Tong Song. Söyledikleri hoş değil ama Muya'nın aniden müşteriyi memnun eden bir proje planı hazırlaması gerçekten tuhaf. Yumuyan müşteriye yaltaklanmaya gitmese bile, o sonuçta. Vicheng grubunun büyük kızı, kim bilir belki, bazı bağlantılarını kullandı. Yumuyan kesinlikle perde arkasında iş çeviriyor.
Bugünlerdeki çabalarımızın boşa gitmesine izin veremeyiz. Bu iş bitmedi. Gidip üst yönetime anlatalım. Diyorsunuz ki hileli yollarla. Müşterinin onayını aldınız. Vicenk grubu sektördeki itibarına çok önem verir. Bu olay yayılırsa sadece sektördeki diğer firmalar Vicenk'ten hayal kırıklığına uğramaz, grup içindeki çalışanlar da rahatsız olur. Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, böyle bir zararlı kişinin kötü yollarla yükselip bu hak etmediği pozisyona oturmasını istemezsiniz, değil mi? Hemen proje departmanından Umuyan'ı Yönetim Kurulu toplantı odasına getirin. Az önce bir ihbar aldık, bu proje planın sorunlu. Benim proje planım mı sorunlu? Yoksa bazıları mı beni kıskanıyor? Şirkete geldiğinden beri gösterdiğin performansa bakılırsa, bu kadar kısa sürede bağımsız bir proje planı hazırlayıp müşterinin onayını alacak yeteneğe sahip olmamalısın. Yönetim kurulunun neyi önemsediğini biliyorum. Ne söyleyeceksen söyle. Yumuyan, şirket kurallarını ihlal ettin. Kovulmayı hak ediyorsun. Senin gibi biri bizimle çalışmaya layık değil. Kesin kanıtınız yok. Beni neye dayanarak kovuyorsunuz? Üstelik, sanırım beni kovmaya yetkiniz de yok. Yumuyan, delirdin mi? Yönetim kurulunun seni kovmaya yetkisi yok ama genç Tonk burada. Seni kovmak, tek bir söz meselesi. Kanıt istiyorsan, bir daha yarışalım, sadece sen ve ben. Benimle tek tek yarışmak mı istiyorsun? Emin misin? Yeter ki, yönetim kurulu önünde, Umuyan'ın başka yöntemler kullandığını kanıtlayayım. Yönetim kurulu Umuyan'ı kovamasa bile, proje departmanı müdürü olmaya yetkim var. Kaybedersen, önceki projede hile yaptığını kanıtlamış olurum. Neden yarışmaktan korkuyorsun? Korktuğumdan değil, layık olmadığın için. Sen, Muyan, yönetim kurulu üyelerinin önünde böyle. Dik başlı olamazsın. Üstelik Tong Song seninle yarışmayı kabul etti. Bu da hile yapmadığını kanıtlamana yardım etmek için. Eğer gerçekten hile yapmadıysan karşı çıkmazsın, değil mi? Hile yapıp yapmadığımı kendim mi kanıtlamalıyım? O zaman bu mantıkla, ben şimdi senin vücudunun çürüyüp irinli yaralarla kaplandığını söylesem, üstünü çıkarıp masumiyetini mi kanıtlayacaksın? Umuyan'da nasıl bu kadar net ve mantıklı bir düşünce yapısı olabilir? Kavramları çarpıtıyorsun. Yönetim kurulu üyeleri hala burada oturuyor. Senin burada yaygara yapmana izin verilir mi? Umuyan, gerçekten yeteneklerini kendi gözlerimizle görmek istiyoruz. Sanırım. Ne demek istediğimizi anlıyorsun. Yeteneklerimi sana neden kanıtlayayım? Siz kim oluyorsunuz da başıma dikilip böyle hava atıyorsunuz? Sadece bana karşı şüphenizle, kötü niyetle tahminlerde bulunuyor. Dedikodu yapıyorsunuz. Sanırım. Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Muyan, seninle Tong Song'un yetenekleri arasındaki farkı biliyorum. Korkmanı anlayabiliriz. Belki. Birazdan Tong Song'la konuşur. Sana karşı biraz yumuşak davranmasını sağlarım. Böylece çok da kötü kaybetmezsin. Zhuang Menghan, fırsat kollama ve iki tarafı da kazıma becerilerin gerçekten ustalaşmış. Rol yapma konusunda yarışsaydık, kesinlikle senden iyi olamazdım. Ama proje planlamasında yarışacaksak, benim için endişelenme. Hatta ikiniz birleşip benimle yarışabilirsiniz. Ne de olsa ikinizin en iyi yaptığı şey, iki aşağılığın birleşmesi. Bana gelince bir kuzu da güderim. İki kuzu da fark etmez. Umuyan, delirdin mi sen? Muyan, sana böyle haksızlık edemeyiz. Eğer bana haksızlık etmek istemiyorsan, kazandığımda saygıyla bana müdür o diyeceksin. Aslında bu proje planlaması Tong Song'un proje departmanı müdürü olup olamayacağını belirleyecekti. Kaybetmiş olsa da. İyi ki ben büyük yürekliyim, sana bir şans daha verebilirim. Ama eğer ben kazanırsam, proje departmanı müdürlüğü geçici olarak bana verilir, bu da mantıklı olur. Kabul etmiyorum. Tong Song, sen ve Zhuang Menghan sürekli kendinize Tsinghua Peking'in en iyileri demiyor muydunuz? Nasıl oluyor da siz bu iki çalışkan öğrenci birleşip benim gibi bir tembelden korkuyorsunuz? Muyan, proje departmanı müdürlüğü oyun değil. Sanırım yönetim kurulu üyeleri de. Senin gibi eğitimsiz birinin. Yönetim kurulunun onayını alabileceğini düşünmüyor. Tong Song, ne diyorsun? Cesaretin var mı yarışmaya? Bu Muyan'ın hiçbir yeteneği yok. Ben ve Tong Song birlikteyken onun hiç şansı yok. Bu beceriksiz Umuyan, ölmek istiyorsa, ona yardım edeyim. Adil olması için,
Sekreterden yeni bir işbirliği projesi bulmasını isteyeceğiz. Siz de burada, herkesin önünde, proje planlaması yapacaksınız. Bekle, biz şimdiye kadar hep Muya'nın kazanacağını konuştuk. Peki ya Muyan kaybederse? Ne istersen yap. Genç Tong zaten proje departmanımızın bel kemiğiydi. Şimdi bir de Menkan var. İkisi birleşince yenilmez olurlar. Yumuyan nasıl cüret edip de Genç Tong ve Menkan'ın ikisini birden meydan okur? Bu tamamen kendini bilmezlik. Bu sefer nasıl öleceğini bile anlamayacak. Yumuyan, şu an çok gergin misin? Ölümü beklemek zordur, değil mi? Bu koku da ne? Sabah dişlerini fırçalamadın mı? Ağzın neden bu kadar kokuyor? Muyan, bence vazgeçsen daha iyi. Şimdi yönetim kuruluna hile yaptığını itiraf edersen. Tong Song, meslektaşlarım ve ben. Geçmişi unutup seni affedeceğiz. Ah Menkan, senin bu iyiliğin böylelerine. Faydasız. Kendi kazdığı kuyuya düşmeyi seviyor. Biz düşünelim. Onu nasıl cezalandıralım? Ama bu şekilde. Muyan'a çok acımasız olmaz mıyız? Menkan, sen gerçekten çok güzelsin. Bazılarıyla kıyaslandığında arada dağlar kadar fark var. Şımarıklık yapacaksanız dışarı çıkın. Burası toplantı odası. Sizin arka bahçeniz değil. Yumuyan, Tong Song ve Zhuang Menkan'ın proje teklifleri. İnceledik. Bu iki proje teklifi arasındaki farkın bu kadar büyük olacağını tahmin etmemiştik. Ben demiştim. Bazıları Tong Bey ile yarışmaya kalkışıyor. Hiç şansı yok. Yumuyan, sana söylemiştim. Şirket yöneticileri çıkarları önemser, duyguları değil. Şirketin büyük kızı olsan bile bu geçerli değil. Muyan, seni hep arkadaşım olarak gördüm. Şirketten ayrılırsan seni özlerim. Evet, doğru. Yumuyan gibi biri şirketten atılmalı. Zhuang Menkan. Şu anda fitili ateşlemek için çok erken değil mi? Yumuyan, sevinmene gerek yok. Yönetim kurulu sonucu açıkladığında söyleyecek sözün kalmayacak. Yönetim kurulu üyelerimizin ortak kararına göre. Wumuyan'ın proje teklifi. Daha detaylı ve titiz. Tong Song ve Zhuang Menkan'ını açık ara geride bırakıyor. Hile var. Wumuyan'ı kayırıyorsunuz. Tong Song, şu anki konumun göz önüne alındığında. Grup yöneticilerinin beni kayırdığını, hile yaptığımızı söylemek. Uygun değil, değil mi? Tong Bey, Vicheng grubunun tek varisi değil miydi? Evet. Yönetim kurulu kayıracak olsa bile Tong Bey'i kayırmalıydı. Neden Yumuyan oldu? Kabul etmiyorum. Yönetim kurulu üyelerinden adil ve tarafsız ilkeler doğrultusunda iki teklifi de tamamen kamuya açıklamalarını rica ediyorum. Bu proje belgesini Yumuyan hazırladı. Nasıl mümkün olabilir? Bu proje işbirliği yapılan şirket, Küçük Dil Şirketi. Tong Bey ve Menkan'ın hazırladığı teklifte bile yönetim kurulu üyeleri hatalı yerleri işaretlemiş. Wumuyan'ın hazırladığı iş belgeleri ise tamamen doğru. Nasıl mümkün? Yumuyan yazmış. Bize bu kadar büyük bir sürpriz yaşattığını tahmin etmemiştik. Yönetim kurulu olarak büyük bir heyecanla bekliyoruz. Şirketteki gelecekteki başarıların. Yönetim kurulu üyeleri, merak etmeyin, sizi hayal kırıklığına uğratmayacağım. Aşkı gösterişle sergileyenin hızlı öldüğü söylenir ya. Bugünkü olayları duydum. Aslında senin. İlk proje teklifine de şüpheyle yaklaşmıştım. Ama şimdi görüyorum ki. Fazla lafa gerek yok. Yönetim kurulu kararını verdi. Proje departmanı müdürü olacaksın. Sadece şans eseri başardın. Bu kadar havalanmanın ne anlamı var? Genç Tong ve Menkan'ın mükemmelliği. Hepimizin gözü önünde. Böyle insanlara kaybetmek. Gerçekten içime sinmiyor. Kaybettin işte. Bu kadar bahaneye gerek yok. Bence şirketin bu kararı çok aceleci oldu. Sonuçta proje departmanı müdürü pozisyonu daha dikkatli değerlendirilmeliydi. Kaybedince mızıkçılık yapmak, yenilince pişman olmak, senin bu yaptığını. Anaokulu çocukları bile yapmaz herhalde. Ben sadece grubun çıkarlarını düşünüyorum. Sonuçta Tong Song, grup için çok değer yarattı. Zhuang Menkan.
Başkaları için konuşmaya yüzün yetiyor mu? Unutma. Sen de benim mağlubumsun. Tong Song bu yarım kiloya karşı. Sen de o 8 olsun. İkisi de aynı kapıya çıkar. Muyan, biliyorum. Tong Song benden hoşlandığı için. Beni hiç sevmiyorsun. Ama beni eleştirirsin. Neyse, Tong Song'u böyle aşağılaman gerekmezdi. Yumuyan, havalanma. Sen sadece proje departmanı müdürü pozisyonunu istiyorsun. Sana veriyorum o zaman. Zaten ben de umursamıyorum. Doğru, genç Tong, Vicheng grubunun gelecekteki varisi. Kim küçük bir proje müdürünü önemser ki? İşte bu, tavuk tüyünü imparatorluk fermanı sanmak. Hizmetçi kızı olmasına şaşmamalı. Görgüsüz işte. Proje departmanı müdürü pozisyonuna. Tong Song'un ihtiyacı olup olmaması önemli değil. Önemli olan, bugünden itibaren bana müdür o diye hitap edeceksiniz. Müdür o. Sen de dahil. Ve sen de. Unutmayın, ben sizin doğrudan amirinizim. Ben mutsuz olursam, siz de. Mutlu olamayabilirsiniz. Müdür o. Muyan, birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz. Bir hitap şekli için bu kadar takılmaya gerek yok. Nasıl gerek yok? Bu umman sizin üzerinizden geçecek. Kazandım ve çok değer veriyorum. Tong Song, Yumuyan, sadece bir kez kazandın. Neden menkana sataşıyorsun? Neden bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun? Onu ezdiğim gibi seni de ezmedim mi? Hem de 2 kez. Bana bayan o müdür deyin. Söylemek istemiyor musun? Ama ben bu tür asi çalışanları şirketimde tutmam. İkiniz de eşyalarınızı toplayıp hemen gitseniz iyi olur. Büyük şirketler sadece diplomaya değil, tecrübeye de bakıyor. Şu anki tecrübemle, Vicheng'den ayrılırsam, aynı maaşla bir iş bulmam çok zor. Bayan o müdür. Aferin, uslu çocuk. Sıra sende. bayan o müdür. İkinizi de kovmamam, merhametli olduğumdan değil. Sizin benim Vicheng grubunun devralışımı kendi gözlerinizle izlemenizi istediğimden. Tong Song, Muyan artık proje departmanı müdürü oldu. Bundan sonra beni her fırsatta rahatsız edecek. Yönetim kuruluyla konuşup onu kovmak için bir bahane bulsan. Ben. Tong Song, Vicheng grubu bile sizin ailenizin. Bu küçük mesele senin için hiç sorun değil, değil mi? Hem Muyan çok yetenekli. Vicheng'den ayrılsa bile daha iyisini bulur. Zaten benden hoşlanmıyor. Ayrılmak ikimiz için de iyi. Ne yazık ki, Vicheng grubu Umuyan'a ait. Bana değil. Tong Song. Yoksa Muyan'a aşık olduğun için göndermeye kıyamıyorsun. Ne münasebet. Sadece şöyle düşünüyorum. Şirketimiz, Şangay'ın en büyük ailesi olan Win ailesiyle işbirliği yaptı. Benim liderliğimdeki proje departmanı, Win ailesinin sözleşmesini alabilirse, Win ailesinin yatırım miktarıyla, proje departmanı müdürünü atlayıp doğrudan genel müdür yardımcılığına aday olabilirim. Ama sen zaten Vicheng grubunun varisi değil misin? Neden hala yarışman gerekiyor? Grup varisi olsam da, ben daha çok. Yönetim kurulunun, özellikle de Omuya'nın onayını aldım. Tong Song, bunu beklemiyordum. Bu kadar hırslı olduğunu bilmiyordum. Merak etme. Ben ve proje departmanındaki meslektaşlarım sana yardım edeceğiz. Tong Song başkan yardımcısı olduğunda, Jia Cheng'i devralmasına çok az kalmış olacak. O zaman, Tong Song'un kur yapmasına izin vereceğim. O Muyan, o zaman geldiğinde, seni ezeceğim. Omuyan, bu sefer. Ne diyeceksin bakalım? Geri al, yeniden yap. Neden? Win ailesinin neden bir hanedan olarak anıldığını biliyor musun? 3 kuşak kapı eşiği, 5 kuşak holding, 9 kuşak aile olur. 12. kuşaktan yukarı sayılınca ancak hanedan denilebilir. 5 kuşaktan fazlası kolay kolay görünmez. Zengin aileler dostluk peşinde koşar, hanedanlar ise siyaset ve bağlantıların peşindedir. Bu yüzden onların aradığı şey kar değil, sadakattir. Sadece başkalarının bilmediği bazı şeyleri biliyorum. Övünülecek ne var? Övünmüyorum. Sadece sen çok cahilsin Tong. Win ailesiyle işbirliği yapabileceğimiz projeleri zaten derledim. Sen sadece benim fikirlerime göre tamamlaman yeterli. Muyan, benim ve Tong Song'la ilgili
Hep fikrin olduğunu biliyorum. Ama kişisel husumetini böyle göstermemelisin. Bu proje planı hepimizin emeği. İkimiz yüzünden herkesin emeğini reddedemezsin. Kişisel husumet olsaydı, ikiniz çoktan kovulmuştunuz. Kulağa ne kadar mantıklı geliyor. Ama sonuçta hala bir hizmetçi kızı. Aynen. Belki de hepsi onun uydurmasıdır. Bir departman bir kişinin değil, hepimizindir. Eğer herkes onaylarsa, Tong Song'un proje planını, bence Muyan'ı dinlememize gerek yok. Meng Han haklı. Şimdilik. Onun fikrine göre ilerleyelim. Win ailesiyle görüştüğümüzde kendi planımızı devreye sokarız. Üst yönetimin Win ailesiyle işbirliğine çok önem verdiğini duydum. Görüşme günü yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak. O Muyan Tong'u onaylamıyor. Ama yönetim kurulu ve Win ailesi onaylarsa yeterli. Doğru, o zaman fırsatını bulup şikayet ederiz. O Muyan çalışanları baskılıyor, inatçı, kendi bildiğini okuyor. O zaman yönetim kurulu kesinlikle. O Muyan'ı iyice hırpalayacağız. Az önce çok doydum. İyi ki seninle yürüyüşe çıktık. Bu arada yarın şirket Vina ailesiyle iş görüşmesi yapacak. Sen gelecek misin? Beni bu kadar mı görmek istiyorsun? Sadece başını sallayınca kabul ediyorsun. Bayan O, beni ne sanıyorsun? Beni köpek mi sanıyorsun? Yetersiz. Bu kadar dikkatli bakmanın ne anlamı var? Zaten baksan da boşuna. Bana kalırsa, birazdan onun orada olması, asıl güzel olan şey. Ne konuşuyorsunuz? Bakmak boşuna mı? Muyan, hiçbir şey. Winsao'nun yakışıklı olduğunu söylüyorlar. Duyduğuma göre Winsao, Win ailesinin bu nesildeki tek varisi. Sadece ne yazık ki küçük yaşta. Yurt dışına gönderilmiş, yakın zamanda dönmüş. Ayrıca duyduğuma göre, Winsao ile Tongshan'ın yaşları yaklaşık aynıymış. Ve hem vücutları hem de görünüşleri birinci sınıfmış. Yurt dışındayken söylentiye göre bir keşif yetkilisi tarafından fark edilmiş. Ama Winsao, göz önünde olmayı küçümsüyormuş. Bir dahakine şeker ve süt koymayı unutma. Sade kahve sevmem. Bu kahvenin senin için alındığını kim söyledi? İçmek istiyorsan kendin al eve. Öyle değil. En çok acıdan nefret ettiğini hatırlıyordum. Benim için değilse kimin için aldın? Muyan. Eğer Tongsong için kahve alıyorsan, benden sakınma. Hepimiz arkadaşız. Aldırmam. Dur. Tongsong gibi iyi bir adamı. Sen kendine sakla, yavaş yavaş keyfini çıkar. Arkadaşım olma konusuna gelince sen yetersizsin. Meng Han, biz gerçekten uygun değiliz. Bir erkek modelle çıkan biriyle arkadaş olmak. Bu arada, o erkek modelin neden son zamanlarda seni almaya gelmiyor? Yoksa para yetmedi de, erkek model başka bir zengin kadına mı kaçtı? Tek bir erkek modeli bile tutamıyor. Gerçekten bir beceriksiz. Aman tanrım, o erkek model neden burada? Dikkatli bak, o gün Huang Çağ'daykenden daha yakışıklı görünüyor. Sadece bir erkek model olsa da, bu görünüşüyle, bu Muyan'ın yanında olması, gerçekten büyük bir israf. Ancak, Tongsong gerçekten başkan yardımcısı olduğunda, ben bu Muyan'dan onu desteklemek için daha uygun olurum. Çok mu bekledin? Ben de yeni geldim. Ah bu arada. Şirketimizde sade kahve yok. Bu senin için özel hazırladığım. Yumuyan, bu kahve onun için alındı. Bu çok açık değil mi? Bir erkek modeli çalışma saatlerinde şirkete getirerek. Şirket kurallarını açıkça ihlal ettin. Şimdi de onunla sevişiyorsun. İnan bana, hemen gidip şirketin üst yönetimine söyleyeceğim. Tongsong, boşuna uğraşma. O bugün grubumuzun en önemli misafiri. Yumuyan, beni 3 yaşında mı sanıyorsun? Bugün görüştüğümüz yatırım ortağı Win ailesi. Bir erkek modeli yatırımın ne olduğunu nereden bilsin? Yönetim kurulu ve Win ailesi geldi, Yumuyan. Bakalım bu sefer ne yapacaksın? Tamam, insanlar neredeyse geldi. Ben yerime oturuyorum. Seni bu kadar ciddi görmek nadir bir şey. Bugün seni desteklemeye geldim.
Tabii ki biraz daha aktif olacağım. Gizlice kaçmaya mı çalışıyorsun? Kımıldama. Orada dur. Song Song, senin sorunun ne? Yumuyan korktu mu? Çok geç. Önümde diz çöküp yalvarsan bile. Yaptıklarını herkese anlatacağım. Yumuyan, çalışma saatlerinde. Açıkça şirkete ilgisiz birini getirdi. Sadece şirket kurallarını ve itibarını hiçe saymakla kalmadı. Aynı zamanda bu iş ortağımıza, taraf Win ailesine de en büyük saygısızlığı yaptı. İlgisiz dediğin kişi mi? O mu? Şirket anlaşmasını ihlal ederek girdi ve gerçek kimliği. Bir erkek modeli. Doğru, Yumuyan utanmazlık yapıyor. Bir erkek modelini erkek arkadaş olarak bulması bir yana. Onu buraya getirmesi tam bir yüzsüzlük. Muyan, onunla birlikte olduğuna göre, onun için düşünmelisin. Sadece küçük bir erkek modeli, statüsü düşük diye keyfine göre davranamazsın. Onun durumunu ve özsaygısını hiç düşünmüyorsun. Onun durumunu ve öz saygısını düşünmüyor muyum? Muyan, onu getirip bize göstermek istediğini biliyorum. Çok yakışıklı bir erkek arkadaşın olduğunu. Ama eğer onu gerçekten önemsiyorsan, neden kısa süreli gururun için? Onun seninle birlikte herkes tarafından suçlanmasına neden oluyorsun? Zhuang Menghan, senin. Köpek havlamasını az dinle, moralini bozar. Tamam. Yumuyan. Daha önce Tong Song'u senden nefret ettirebildiysem, şimdi de senin yakışıklı sevgilini senden tiksindirebilirim. Yönetim kurulu üyeleri, hepiniz kendi gözlerinizle gördünüz. Yumuyan, böyle bencil ve küstah bir insan, açıkça bir erkek modelle flört ediyor. Şirketin çıkarlarını ve Win ailesinin itibarını hiçe sayıyor. Duydum ki Winsao bu sefer toplantıya gelecekmiş. Evet, doğru. Söylentilere göre Win ailesinin bu Winsao'su, yurt dışındaki en iyi üniversitelerden mezun, yüksek başarılı biri. Bence bu kadar yetenekli biri. Kesinlikle aile şerefine önem verir. Eğer onun öğrendiğini, bugün burada olanlardan birinin Win ailesini bu kadar hiçe saydığını, özellikle de bu kişinin bizim grup müdürümüz olduğunu düşünürsek, Bu yüzden önerim, Winsao gelmeden önce ciddi bir şekilde ele almamız gerektiği. Yumuyan ve onun bu erkek modelini. O ne dedin? Erkek model. Kadınlar tarafından beslenen, yakışıklı bir yüz. Tabii ki pis bir kalp her şeyi pis görür. Erkek arkadaşımın erkek model olduğunu söylüyorsun. Kanıtın var mı? Sadece bacakları senden daha uzun, senden daha güzel olduğu için mi? Yumuyan, saçmalama. eğer erkek model değilse o zaman geçen sefer neden Imperial Kurt'taydı? İşte ikinizin geçen sefer Imperial Kurt'ta ne kadar iğrenç davrandığını hepimiz gördük. Sadece erkek arkadaşım Imperial Kurt'ta göründü diye. Onun erkek model olduğunu mu söylüyorsunuz? O da Imperial Kurt'ta göründü, o da mı? İftira atma. Bay Tong, sakin olun. Ben az önce sadece ağzımdan kaçtı. Yeterince doğru söylemedim. Sonuçta senin görünüşünle erkek model olmak gerçekten yeterli değil. Muyan, daha fazla bahane üretme. Hemen yönetim kuruluna ve Win ailesine özür dilemeye git. Yoksa birazdan Winsao geldiğinde Beklemeye gerek yok, Efendimiz zaten geldi. Win ailesi, Şangay'ın en büyük ailesi. Bu sefer Wumuyan'ın hangi bahaneyle böyle küstah davranabileceğini görmek istiyorum. Yumuyan o kadar değersiz ki, birazdan kesinlikle Winsao'nun önünde diz çöküp acınacak halde görünecek. Muyan, daha fazla direnme. Win ailesine ve yönetim kuruluna özür dilemeye razı olursan, ben ve Tong Song senin için konuşuruz. Zhuang Menghan, ben hatalı değilim. Neden özür dileyim? Menghan, bazı insanlar nankördür. İyi niyetini pis bir kalp olarak görür. Birazdan Winsao geldiğinde onun nasıl öleceğini göreceğiz. Bugünkü olay, bizim kısmımızın ihmalidir. Hepinize rezil olduk, telafi etmek için. Ben şahsen dışarı çıkıp Winsha'yı karşılamaya razıyım. Menghan ne kadar düşünceli ve tatlı değil mi? Sence Winshao ona bir bakışta aşık olacak mı? Menghan hem nazik hem de kültürlü ki. Winshao Menghan'ı sevmiyorsa, yoksa Umuyan'ı mı sever? Ne yazık ki. Bizim Menghan'ımız çoktan birine ait. Zahmet etmeyin. Kız arkadaşım sen yüzünden yanlış anlayacak olursa hiç iyi olmaz. Sonuçta buna değmez. Ne söyledin sen? Efendim.
Herkes otursun. O gerçekten Win Shao mu? Eğer o Win Shao ise, o zaman Yumuyan da demek ki Win ailesinin gelecekteki gelini. Bu. Zhuang Menghan. Bin Shan'ın çoktan oturduğunu görmüyor musun? Hala orada dikilip ne yapacaksın? Muyan, sen zaten her şeyi biliyordun. Neden söylemedin? Yoksa sadece Tong Song'u kıskandığın için mi? Benden hoşlanıyor diye beni tuzağa düşürmek için kasıtlı olarak böyle mi planladın? Ben az önce çok açık bir şekilde söyledim ya. Erkek arkadaşım erkek model değil, senin kulağını bok kaplamış. Kapattı, bu benim suçum mu? Anlaşılan neden artık peşimden gelip yalakalık yapmıyorsun. Yeni bir yaltaklanacak hedef bulmuşsun. Birini sevmek yaltaklanmaktır demek. O zaman sen ve Zhuang Menghan. Sen Zhuang Menghan'a yalakalık yapıyorsun. Yumuyan, herkesin sen gibi olduğunu sanma. Utanmaz. Ama yine de Tong Song'un bir sözü doğru. Şu anki erkek arkadaşım, her istediğim şey var. Bir de sana bak. Boş ver. Herkes geldiğine göre toplantı başlasın. Toplantı işi acele etmeye gerek yok. Sen. Özür dile. Ben özür dileyim. Az önce sen. Uydurma laflar, iftira attın, ağzınla boş boş yalan söyledin. Ben az önce kız arkadaşıma hakaret ettiğini çok iyi hatırlıyorum. Çabuk özür dile. Tong Shao, az önce bir ağızdan şirketin çıkarları için endişelendiğini söylüyordun. Bu yüzden toplantının ilerlemesi için hemen özür dilemelisin. Yumuyan, fazla ileri gitme. Eğer özür dilemezsen, birazdan avukatımı gönderip avukat mektubunu Bay Tong, elinize ulaştıracağım. Muyan. Tong Song, Win Shao'nun kimliğini gerçekten bilmiyordu. Belki Tong Song yardım edebilir. Win Shao'ya söyleyip bu işi geçiştirebilirsin. Sonuçta eskiden Tong Song'u çok seviyordun. Onun zor durumda kalmasını istemezsin, değil mi? Zhuang Menghan, ne kadar asil, ne kadar temiz ve ne kadar ahlaklısın. Madem onun için bu kadar üzülüyorsun, belki onun yerine bana özür dileyebilirsin. Eğer kabul edersen, belki zoraki de olsa. Erkek arkadaşıma senin için iyi sözler söyleyebilirim. Ben. Zhuang Menghan, normalde seni Tong Song'la bir arada görüyordum. Nasıl oldu da küçük bir sorun çıkınca tek başına uçmaya karar verdin? Tong Song, hemen özür dile. Eğer senin yüzünden grup ve Win ailesinin işbirliği bozulursa, grup seninle asla işi bırakmaz. Özür dilerim. Seni yanlış anlamışım. Tong Song, eskiden beni manipüle ederken kendinin de böyle bir gün geleceğini düşünmemiştin, değil mi? Sen, Şimdi düşünüyorum da sen aslında oldukça başarısız birisin. Hem kolay para kazanmak istiyorsun, hem de temiz ve ahlaklı görünmeye çalışıyorsun. Bu numarayı kime yaptığını da anlamış değilim. Özrünü kabul ediyorum ama affedip affetmemem benim keyfime kalmış. Min Shao, artık başlayabiliriz, değil mi? Win Shao, o Muyan'ın erkek arkadaşı. Acaba Win Shao, o Muyan'ı kayırır mı? Öyleyse, önceden hazırladığımız şeyler. Hatta bizim grup bile çıkarlarını her şeyden önde tutar. Soylu aileler de istisna değil. Sadece orijinal planımıza göre hareket edersek. O zaman, Win Shao o Muyan'ı kayırmak istese bile, diğer Win ailesi üyeleri buna karşı çıkacak. Menghan, merak etme. Proje teklifi onaylandığında, bunun senin ve Yumuyan ile ilgisi yok. O zaman utanan sadece o Yumuyan olacak. Az önce ne dedin, utanç mı? Hiçbir şey. Muyan, hadi açıklamaya başla. Bu benim etkinlik planım. Herkes görebilir. Yumuyan, çok yakında gülmeyi bırakacaksın. Bu onların oyunu bu. Muyan, bu seferki zamanın değerli olduğunu biliyorsun. Nasıl bu kadar basit bir hata yapabilirsin? Biliyorum, şimdi dosyayı düzeltmek istiyorsun. Ama zaman açısından. Zahmet etmene gerek yok. Yedek bir planımız var. Bu bizim iş planımız, çalışmamızın detayları. Şu gereksinimleri içeriyor.
Tong Song, demek en başından beri. Kendi önerini kullanmayı planlıyordun. Hile yaparak. Yukarıda sunduğumuz plan buydu. Tong Bey harika konuştu. Bu kadar iyi bir plan. Bazıları vicdanlarını karartıp reddetti. Şimdi yüzlerine tokat gibi çarptı. Bu sefer sen tamamen kaybettin. Reddedilmiş bir plana bu kadar takılıyorsun. Tong Song, nasıl oldu da? Binko'ya girdin merak ediyorum. Yumuyan. Bana ne söylersen söyle, umursamayacağım. Çünkü gözümde sen bir hiçsin. Ve benim planım, Win ailesinden. En büyük onayı alacak, bu seferki Vicheng grubu proje planı. Bu işbirliği beklentilerimizle hiç uyuşmuyor. Nasıl olur? Benim planım. Win ailesinin çıkarlarını en üst düzeye çıkarıyor, Kor'a kıyasla. Biz Win ailesi olarak daha çok erdemi önemsiyoruz. Ve daha fazla anlam ve katkı değeri olan bir proje. Kir'dan çok daha değerlidir. Bu sözler çok tanıdık geldi. Evet. Sanırım ben de bir yerden duymuştum. Yum uyandı. O, Win ailesiyle aynı şeyi söylemişti. Eğer şirketiniz sadece böyle bir plan hazırladıysa, sanırım birbirimizin zamanını daha fazla harcamamıza gerek yok. Nasıl iş yapıyorsunuz? Benim burada başka bir planım daha var. Bin ailesi, bana 10 dakika verin lütfen. Ama senin materyallerin zaten. Bilgisayar verilerine kıyasla. Bu planlar daha net olabilir. Yumuyan hala elinde bir koz saklıyor. Yoksa Yumuyan bunu önceden hesaplamış mıydı? Tongsha'ya yardım edeceğimizi bildiği için. Sen ne bekliyorsun? Hemen belgeleri dağıt. Fazla sevinme, senin planında. Onaylanacak diye bir şey yok. Belgelerini dağıt ve kapa çeneni. Peki ya bu planlar? İşte bu planlar benim tüm stratejim. Şirketiniz daha önce böyle bir plan sunsaydı, bu kadar zamanımızı boşa harcamazdık. Win Shao, ne düşünüyorsun? Bu kadar iyi bir planla karşılaşmak nadir bir şey. Yatırımı 3 katına çıkarmaya karar verdim. Yeterince samimi mi? İşi çıkarına kullandığın için eleştirilmez misin? Ne olmuş işi çıkarıma kullanırsam? Kız arkadaşım için işi çıkarıma kullanmak. Bir erkek arkadaşın öz disiplinidir. Tabii ki, senin planın bu değeri hak ediyor. 3 kat fiyat. Peki Yumuyan şirkete ne kadar kar getirdi? Bu kadar büyük bir kar, Yumuyan'ın bir sonraki genel müdür yardımcılığına yükselmesi için yeterli. Boş konuşma. Yumuyan bu sefer Win ailesini başarıyla kazansa da, Vicheng grubunun üst düzey seçimleri oldukça katıdır. Muya'nın eğitimi muhtemelen yeterli değil. Wumuyan'ın Win ailesini kazandığı plan. Senin proje yöneticisi olarak görevindi. Ama şirketin genel müdür yardımcılığı için yarışmak istiyorsan, boş hayaller kurma. Hatırlıyorum, şirketin tüm genel müdür yardımcıları Tsinghua veya Peking Üniversitesi mezunu. Yumuyan, eğitim durumunu ortaya çıkar da. Biz de görelim, genel müdür yardımcılığı için yeterliliğin var mı yok mu? Evet, eğitim durumunu herkese söyle de dinleyelim. Cüret edebilir misin? Bu seferki planını. Gerçekten çok iyi yaptığını kabul ediyorum. Ama Tong Song, Tsinghua ve Peking'in parlak öğrencisi. Bu, şirketteki herkesin gözü önünde. Yönetim kurulunun da bildiğine eminim. Tong Song'un okulda ne kadar başarılı olduğunu. Yumuyan, bu kadar süre benim peşimde koşarken, Tsinghua ve Peking'de çift yüksek lisans yaptığımı bile bilmiyor musun? Binko'dan bir yüksek lisans diploması seni bu kadar havalandırdı mı? Nereden geliyor bu güven? Hey, Tsinghua'nın kapısından bile giremeyen biri. Burada laf sokmaya hakkı yok. Tong Song, seni tanımadan önce. Bence kuyunun dibindeki kurbağa bir sıfat. Ama seni tanıdıktan sonra bu 4 kelimenin daha net olduğunu düşünüyorum. Sen, Biliyorum. Tong Song ve benim eğitim seviyemiz senden yüksek diye. Çok güceniyorsun. Ama şirketin kuralları var. Terfi etmek için diploma şart. Ayrıca bugünkü başarın Win Sao ile yakından ilişkili.
İnanmıyorsan diplomanı göster. Eğer seninki gerçekten Tong ve Menghan'dan daha iyiyse hepimiz özür dileriz. Geçmişte seni küçümsediğimizi kabul ederiz. Siz gibi vasat insanlar mı görecek diplomanı? Gösteremezsen sorun değil. Zaten beklentimiz yok. Sonuçta Tong ve Menghan'ın seviyesine bir sonraki hayatta bile yetişemezsin. Muyan. Biliyorum. Winsao'nun önünde diplomanı göstermen biraz utandırıcı, anlıyorum. Ama Muyan. Duydum ki Winsao yurt dışındaki en iyi okullardan, en üst sıralardan mezun. Onun kız arkadaşı olarak. Ona ayak bağı olmamalısın, değil mi? En iyisi sayılmam. Çünkü küçüklüğümden beri bir kişi hep önümdeydi, benden çok ilerideydi. İlkokuldan üniversiteye kadar. Onu hiç geçemedim. Winsao'nun bile yetişemediği biri. Ne kadar mükemmel olmalı. Evet, keşke gözlerimle görebilsem. Winsao'nun yıllardır peşinden koştuğu kişiyi. Muyan. Winsao'nun dediği kadar mükemmel değilim. Ama eğer eski okulum Winghua veya Peking'e girmek istersen yardım edebilirim. Şimdi girse mezun olunca çok geç olur. Ha, evet, o yaşlanınca. Yine giremez. Winghua, Peking diploman yok mu? Olamaz, yaşına göre. O, ben ve Menghan ile aynı dönemde olmalı. Onu nasıl görmedik? Winghua, Peking diploman yok, doğru. Ama Winghua, Peking asistanlık belgem var. Winghua Peking asistanı mı? Şaka mı yapıyorsun? Yumuyan, orası senin babasının okulu mu sanıyorsun? Senin gibi bir tembel, asistanım diyebilir mi? Aman o Muyan. Artık yalan söylemeden önce taslak bile hazırlamıyor musun? Burası senin saçma sapan konuşma yeri mi? Muyan, yönetim kurulu üyelerinin önünde. Win ailesini ele geçirdin diye saçmalamaya başlayamazsın. Ayrıca, eğer gerçekten Wing B'nin asistan öğretmeniysen, başvuru yaptığındaki özgeçmişinde bunun kaydı olmalı. Yönetim kurulu üyeleri kontrol edince anlayacaklar. Doğru, o Muyan'ın özgeçmişini açıklayın. Hemen açıklayın. Zhuang Menghan, her yerde sen varsın. Muyan, ben sadece doğruyu söylüyorum. Eğer gerçekten Wing B'nin asistan öğretmeniysen, sanırım, eğitim durumunun açıklanmasına karşı çıkmazsın. Jia Cheng ve Win ailesi zaten işbirliği yaptı. Ama sanırım Win ailesi, yalancı bir dolandırıcının önerisini kabul etmez. Şirketinizin iç çatışmalarına Win ailesi olarak fazla karışmak istemiyoruz. Ama bu işbirliğini önemsememek mümkün değil. Bu yüzden lütfen şirketiniz hemen şimdi Omuya'nın iş başvurusu özgeçmişini açıklasın. Sorun değil, hemen birini gönderip getirteceğim. Omuyan, Jia Cheng grubunun büyük kızı olsan bile. Sen yine de diplomasız bir işe yaramazsın. Yoruldum. Yüreğim yoruldu. O zaman seni güzelce ödüllendireyim. Bir sürü lezzetli şey yiyeceğim. Nasıl istersen. Bu, Omuyan, yurt dışındaki 1. sınıf üniversiteden mezun. Okul süresince her yıl okul birincisi. Başarılarından dolayı özel olarak Çin'e davet edildi. Wingbei Üniversitesi'nde asistan öğretmenlik yaptı. Omuyan ve Winshao aynı okuldaydı. Bu yüzden Win Shano'nun sürekli kovaladığı ama bir türlü yetişemediği kişi Omuyan'mış. hayır, olamaz. Şirkete girmek için bu kadar mükemmel olmam. Neden sürekli benim tarafımdan eziliyorsun? Tongsong, eski Tongsong, eskiden sınıf sonuncusuydum. Benim beceriksiz olduğumdan değil, düşünüyordum. Senin bu çöp gibi gururunu anlıyor musun? Toplantı bitti. Winshao gitmemiş miydi? Nasıl geri döndü? Yoksa Winshao, Omuyan'ı işten almak için mi geldi? Hep yemek yiyeceğinize karar verdi mi? Marriott Oteli'nde yemek yemeyeli uzun zaman oldu. Hadi, arabaya bin. Yumuyan gerçekten Marriott'ta yemeğe gidecek miymiş? Marriott dünya çapında 5 yıldızlı bir otel zinciri. Ben kapısından bile girmeye cesaret edemiyorum. Hadi gidelim. Tongsong, acıktım.
Ah, ben de acıktım. Hadi sokak yemeklerine gidelim. Neden Yumuyan Marriott'ta yemek yiyebiliyor da? Ben sadece sokak yemeklerini yemek zorundayım. Tong Song. Eminim. Belki de Marriott'ta yemek yiyelim. Marriott 5 yıldızlı bir otel. Orada bir öğün yemek. Benim bir aylık maaşıma bedel. Tong Song. Biliyorum. Sen o kurallı, resmi yerleri sevmiyorsun. Sıkıcı ve özgürlüksüz buluyorsun. Ama ben gerçekten gitmek istiyorum. Bu küçük dileğimi bile yerine getirmeyecek misin? Nasıl olur? Marriott mu? Hadi gidelim. Hep benim sevdiğim şeyler var. Senin sevdiklerin nerede? Hatırladığım kadarıyla, seninle olduğum sürece. Hiç yemeği ben mi seçtim? Vin Sao senin için. Vin Sao ben doydum. Hep sen ne seçersen onu yedim. Alıştım artık. Ne oldu? Hiçbir şey. Xiaobay, senin varlığın çok güzel. O hanımefendinin bu yüksek takdirini almak. Benim için büyük bir onur. Ye hadi. Onların masasındakilerin aynısından istiyorum. Mumya'nın masasındaki yemekler bir bakışta pahalı olduğu belli. Pahalı olsun ne olmuş? Sen Wicheng grubunun büyük oğlusun. Bu parayı mı düşünüyorsun? Bence gerek yok. Ayrıca akşam çok yağlı yemek sağlığa iyi değil. Şöyle yapalım. Sebze sote, karışık salata, tamam. Yeterli, oldu. İkimiz de zenginlerle çıkıyoruz. Neden benim ve bu Muya'nın muamelesi bu kadar farklı? Tong Song. Hı? Aklıma geldi. Akşam biraz işim var. Belki sen önden gitsen. Tamam, akşam eve vardığında beni ara. Bu arada grup, Vin ailesiyle başarılı işbirliğini kutlamak için Cuma günü bir kutlama yemeği düzenleyecek. Ben davetiyemi zaten aldım. O zaman annem ve babam da gelecek. Amcan ve yengen de mi gelecek? Muyan, neyden korkuyorsun? Çocukken yurt dışındayken amca ve yengeni görmüştüm. Ama şimdi aniden tekrar karşılaşmak yine de biraz garip ve gergin hissettiriyor. Üstelik, Xiaobay, ben şimdilik amca ve yengenin aramızdaki ilişkiyi bilmesini istemiyorum. Bana bir sebep söyle. Bizim evlilik planlarımızı biraz ertelemek istiyorum. Önce istediğim seviyeye ulaşmak istiyorum. Biliyorsun, annemi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Xiaobay, kızmadın değil mi? Nasıl annemle babamdan saklayabileceğimizi düşünüyordum. Amca ve yengene söylesek. Kesinlikle beni Xiaobay'la hemen evlenmeye zorlarlar. Bu yüzden amca, yenge, özür dilerim bu konuda. Şimdilik sizden gizlemek zorundayım. Hadi gidelim. Yumuyan, ne kadar yüksek eğitimli olursan ol. Sen sadece bir hizmetçinin kızısın. Kendin bile suçlu hissetmesen. Win ailesine açıklamaya neden cesaret edemiyorsun? Ama arkadaş olduğumuz için. Win ailesine seninle Win Sao'nun ilişkisini açıklamana yardım etmekten çekinmem. Wicheng grubuyla işbirliği bittikten sonra artık zamanı geldi. Xiaobai ile onun evlilik planlarını konuşmamın. Merak etme. Zaten Xiaobai çocukken nişanlanmıştı. Benim gözümdeki gelin sensin. Kaçışın yok. Win Xiaobai zaten nişanlıymış. O zaman Muyan bir metres mi oluyor? Yumuyan gibi yüzsüz biri için. Her şeyi yapması normal. İşler gittikçe ilginçleşiyor. Yumuyan. Sadece bir hizmetçinin kızı değilsin. Win Sao'yu baştan çıkarıyorsun. Üstelik durumu bilip de yapıyorsun. Bugün herkese senin gerçek yüzünü, altın avcısı olduğunu göstereceğim.
Anne, baba. Normalde bu tür ortamlardan hoşlanmazsın. Bugün neden bu kadar erken geldin? Sana söylemiştim, Muyan'la evliliğin. Kesinleşmiş bir konu. Annen ve ben Muyan'ı çok seviyoruz. Çoktan Lin ailesinin gelini olarak görüyoruz. Ona kötü davranmaya cüret edersen. Dikkat et, seni hallederim. Anne baba, şimdi konuşmayalım. Bir tanıdık göreceğim. Şu haylaz çocuk. Ah, merhaba. Ben Vicheng Proje Departmanı'ndanım. Şu anki pozisyonum çok yüksek olmasa da. Ama ben Tsinghua ve Peking Üniversitesi mezunuyum. Çift yüksek lisansım var. Hadi oraya gidip bakalım. Hı? İkiniz de durun lütfen. Bir şey biliyorum. İkinizin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Az önce ikinizin konuşmasını duydum. Winsao'nun nişanlandığını söylediniz. Ama bildiğim kadarıyla Winsao yeni bir kız arkadaş edindi. Sen de kimsin? Oğlumun işine karışmaya cüret ediyorsun. Sadece biraz merak ettim. Çünkü şu anda Winsao ile çıkan kişi tam da bizim arkadaşımız. Değil mi, Thompson? Evet. Oğlumu baştan çıkaran biri mi var diyorsunuz? Aslında arkadaşım da oldukça acınası, annesi bir hizmetçi. Daha önce şirkette de hep sıradan, fark edilmeyen biriydi. Ama şimdi Winsao'nun yardımıyla sadece proje departmanı müdürü olmakla kalmadı, büyük olasılıkla bir sonraki şirket başkan yardımcılığı için de yarışıyor. Kanıtın ne? Winsao'nun işi hakkında nasıl saçma sapan konuşabilirim? Bu olayı proje departmanımızdaki herkes biliyor. İnanmazsanız onlara sorabilirsiniz. Aslında bu sefer Vicheng grubunun Win ailesiyle işbirliği yapabilmesi, Winsao'nun arkadaşım için 3 katı fiyat ödemesi sayesinde oldu. Xiaobai onu o kadar seviyor. Nasıl mümkün olabilir? Bu Muyan'ın ne kadar hünerli olduğunu bilmiyorsunuz. En iyi yaptığı şey, erkeklere yapışıp bırakmamak. Evet, en başta erkek arkadaşıma musallat oldu. Erkek arkadaşım onu reddettikten sonra hemen Winsao'yu baştan çıkarmaya gitti. Winsao'yu baştan çıkaran o. Böyle güzel bir günde burada ne bağırıyorsun? Kuyruğuna mı basıldı? Muyan, bu ikisi. Winsao'nun ebeveynleri, belki de. İkisine, Winsao'yu kendine nasıl bu kadar bağladığını açıklamalısın. Ne oluyor? Winsao, tam zamanında geldin. Artık Wumuya'nın gerçek yüzünü görmenin zamanı geldi. Sen sadece bir hizmetçinin kızısın. Winsao sayesinde yükselmeseydin, hiçbir şey olmazdın. Zhuang Menghan. Benim 2 kez mağlup ettiğim rakibim olarak doğrusu şu ki. Sen ve erkek arkadaşım sayesinde buraya geldin. Daha doğrusu, Lin Shao'yu sen daha önce tanımasaydın. Sana neden 3 kat yatırım yapsın ki? Fırsatçılık yapıp sonra da masum rolü oynadın. peki madem benim Winsao Bey sayesinde yükseldiğimi söylüyorsun. Kanıtın nerede? Sadece kız arkadaşının sözüyle. Böyle bir suçlamada bulunamazsın. Tamam, şimdi kanıtı gösteriyorum. Bu kadar yakınken, hala Winsao'nun metresi değilim mi diyorsun? O gün Winsao'nun sana açıldığını hepimiz gördük. Ne diye inat ediyorsun anlamıyorum. Bazı insanlar gerçekten aşağılık. Yanlış anlaşılma, hepsi yanlış anlaşılma. Yumayan bizim şirketimizin. Sıradan bir çalışanı değil, o Winsao'ya. Bel bağlamak zorunda değil. Biliyorum. Wumuya'nın Winsao sayesinde yükseldiği, eğer ortaya çıkarsa, hem gruba hem de Win ailesine zarar verir. Ama tam da bu yüzden, grup onu koruyamaz. Win ailesinin büyüklerine bildirmeliyiz. Bu onlara karşı en büyük saygımızı gösterir. Sen ne biliyorsun? Kapa çeneni. Bu fotoğraflar Yumayan ile Winsao'nun ilişkisinin sıradan olmadığını kanıtlıyor. Ayrıca Wumuya'nın Winsao'ya yanaşarak çıkar sağladığını gösteriyor. Ben söylemesem de herkes biliyor. Bu fotoğraftaki Yumuyan, yoksa sen. Buradaki kişinin sen olmadığını mı söyleyeceksin? Zhuang Menghan değil. Madem bu bir kanıt. En gerçek halini göstermelisin. Bak beni neredeyse bir yılana çevirmişsin. Hey, konuyu saptırma. Hepimiz Lin Shao'nun nişanlısı olduğunu biliyoruz. Sen ise bilerek 3. kişi olan bir şerefsizsin. Win ailesinin seçtiği gelin mutlaka seçkin biridir. Soylu bir kız. Sen ise bir hizmetçinin kızısın. Onunla nasıl yarışabilirsin? Song Song, yarışıp yarışamayacağımı. Sen benden daha iyi bilirsin. Senin olayını ben nereden bileyim? Hiç beklemezdim. Zhuang Menghan'ın işi bu kadar büyüteceğini. Ama Vicheng gerçekten Lin ailesiyle boy ölçüşemez. Ona altın avcısı demek de çok normal. Senin işin için neden erkek arkadaşıma soruyorsun?
Yoksa Winsao'nun artık sana güvenemeyeceğini mi düşünüyorsun? Yine erkek arkadaşıma yanaşmaya mı çalışıyorsun? Zhuang Menghan, sadece basit bir soru sordum. Neden bu kadar gerginleştin? Sana bir öneride bulunayım mı? Erkek arkadaşını bir yere bağla, özlediğinde. Çıkar bak, keyfin yerindeyken de gezdir. Böylece kimse erkek arkadaşını senden alamaz, garanti ederim. Yumuyan, insanları aşağılamayı bırak. Erkek arkadaşımın statüsü yüksek, senin gibilerin aşağılamasına izin vermem. Söyle bakalım, Winsao ile olan ilişkini kabul ediyor musun? Etmiyor musun? Madem konu buraya geldi, aslında ben. Özel hayatımı bu kadar kişiye duyurmak istemiyordum. Özel hayatımı işimle karıştırmak da istemiyorum. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, mecburen size söyleyeceğim o zaman. Ben Yumuyan. Winsao Bai ile beraberim. Duydunuz değil mi? Kendi ağzıyla itiraf etti. Yumuyan, sen Muyansın. Yumuyan, görünüşe göre yaptıkların. Win ailesinin yaşlılarına çoktan ulaşmış. Yoksa nasıl olur da saygın bir ailenin reisi ve hanımı, senin gibi bir hizmetçi kızını tanır? Hizmetçilik sadece bir meslek, başkalarını aşağılamak için. Anladın ya değil. Sürekli hizmetçi sızıyorsun. Bu şehirde o kadar hizmetçi var, ne yaptılar sana? Hizmetçiler anne babanı mı öldürdü, yoksa çocuğunu kuyuya mı attı? Sen doymadın ama ben bıktım artık. Sadece gerçekleri söylüyorum. Ve sen bir hizmetçi kızısın. Yanılıyor muyum Tong Song? Tong Song, Tong Bey. Buradaki herkes kim olduğumu bilmeyebilir. Ama ben kimim? Sen herkesten daha iyi biliyorsun, değil mi? Ben. Yeter artık. Şu an senin işin konuşuluyor. Erkek arkadaşıma neden bu kadar saldırgansın? Yoksa sırf Tong Song hep beni sevdiği, sana bakmaya bile tenezzül etmediği için mi? Şimdi Winsao'nun arkasına sığınıp erkek arkadaşıma zorbalık mı ediyorsun? Eskiden Tong Bey'in peşinden ayrılmazdın. Şimdi yeni aşkın var, kabul etmiyorsun. En nefret edilisi şey, üçüncü kişi olduğunu bilip de yine de üçüncü olmaya devam etmesi. Gerçekten yüzü yok. Böyle insanlar. Wicheng grubunda kalmayı hiç hak etmiyor. Defolun. Hepiniz susun. Onun kim olduğunu biliyor musunuz? Wicheng grubunun yıllardır süren itibarı asla Yumuyan adlı bu kişinin elinde mahvolamaz. Onun yüzünden bir leke oluşursa, o zaman yurt dışındaki bir şirkette daha fazla sorun çıkarsa, Sus. Hanımefendiyi böyle ağzına alabilir misin sen? ben sadece grubun Yumuyan adındaki bu aşağılık hizmetçi kızına adil ve hakkaniyetli bir sonuç vermesini istiyorum. Sonuçta yerini bilmiyor. Üçüncü olduğunu bilip de yine de üçüncü oluyor. Ayrıca yasa dışı yollarla şirkette kötülük yapıyor. Annesinin hizmetçi olduğunu mu söylüyorsun? Evet, annesi terbiyesiz bir hizmetçiydi. Kızı böyle yüzsüz işler yapabiliyorsa, annesi nereden iyi olsun? Bana sorarsanız, ağaç yaşken eğilir. Belki annesi de eskiden başkasının metresiydi. Yoksa neden babasından hiç bahsetmiyor? Hey, sen, İkiniz de bir daha annemle babam hakkında konuşmayı deneyin bakalım. yönetim kurulu üyeleri, bakın, şimdi de açıkça insan dövüyor. Böyle biri Wicheng grubunda asla kalamaz. Bu konunun nasıl ele alınmasının uygun olacağını düşünüyorsunuz? Bu tür insanlar kesinlikle şirkette tutulmamalı. Wicheng grubu onu kalıcı olarak listeden çıkarmalı. Ve Şangay endüstrisinden de kalıcı olarak yasaklamalı. Ne demek istediğinizi anladım. Bu konuda zaten bir karara varmış olduğunuza göre. Grup kararınıza saygı duyacaktır. Bugünden itibaren sen ve siz Wicheng grubu tarafından kalıcı olarak çıkarıldınız. Şangay endüstrisinden de yasaklandınız. Yanlış anladınız galiba. Kovulması gereken Yumuyan olmalıydı. Bu Muyan'ın proje devamlı bir olay nedeni yönetim kuruluna çok ilgili bir şey. Siz böyle önemli bir ortamda saçma sapan konuşup gerçekleri çarpıtıyorsunuz. Sizce grup sizi daha fazla içinde barındırabilir mi? Hayır, Umuyan'ı kayıramazsınız. Grup beni kovamaz. Erkek arkadaşım, Wicheng grubunun varisi. Az önce ne dedin? Erkek arkadaşım, Wicheng grubunun veliaht prensi. Yumuyan, neye gülüyorsun? Ah, senin aptallığına gülüyorum. Ya da kötülüğün cezasız kalmadığına. Tong'un zenginliğine göz koymanın nedeni. Sana harcadığı tüm parayı ben vermiştim. Onun ailesini beğenmenin nedeni, onun aile geçmişi. Anne babası dahil, hepsi benden çalındı. Söylemek istediğim çok basit. O hizmetçinin oğlu. Üstelik o hizmetçi de bizim evimizde çalışıyordu. Genç Tong aslında hizmetçinin oğlu. Şimdi anladım. Yumuyan Tong'la ilgilenmeyi bıraktığından beri kimse Tong'a yemek getirmiyormuş. Tong'un lüks arabası da yokmuş. Olamaz. Tong Song, konuş. Söyle bana. Hepsi beni kandırıyor. Onlara söyle. Wicheng grubunun varisi sensin. Yumuyan, beni elde edemeyince mahvetmek mi istiyorsun? Ne kadar kötü bir kadınsın. Tong Song, seni mahvetmek istemiyorum.
Ama karanlık sırların gerçekten çok fazla. Bu kadar uzun süre. Taşımaktan yoruldum. Lütfen iyilik yap. Hem beni hem de kendini kurtar. Gerçeği ortaya çıkaralım. Yumuyan, seni küçük şeytan. Ölmek mi istiyorsun? İyi misin? Sorun yok, değil mi? Hepiniz beni kandırdınız. Hanımefendi geldi. Hanımefendi, hanımefendi. Oğlunuza kötü davrandılar. Oğlum, onlar birlik olup oğlunuza kötü davrandılar. Hatta onun bir hizmetçinin oğlu olduğunu söylediler. Bilmiyordum. Ne zaman bir oğlum oldu? Ama seni tanıyorum. Kızım sizin anne ve oğula acıdı, anneni evimize almayı istedi. Evde hizmetçi olarak çalışsın diye. Kızım senin de o ailesiyle kalmana izin verdi. Ama sen önce kızımı baştan çıkarıp sana aşık ettin. Sonra onu ezerek, soğuk davranarak beynini yıkadın. Şimdi ise onun yerini almak istiyorsun. Demek Yumyan, gerçekten Wicheng grubunun varisiymiş. Bu Tong Song sadece kötü değil, aptal da. Zengin ve güzel Umuyan'ı bırakıp, sürekli eğitimi ve aile geçmişi Umuyan'dan daha düşük olan Zhuang Meng Kahan'la takılıyor. Kafasına eşek mi tekme attı? Ne bekliyorsun? Tanımadın mı? Anne, Bu süre zarfında şirkette yaptığın başarıları biliyorum. Böylece babanın karşısına çıkabilirim. anne bu sefer seni hayal kırıklığına uğratmadım, değil mi? Kızım nasıl beni hayal kırıklığına uğratabilir ki? Ne yapıyorsunuz? Bu engelleyici şahısları hala aşağıya götürmediniz mi? Yardım edin, yardım edin. Hizmetçinin kızı olmasa bile o bir metres. Daha ne kadar böyle saçmalayacaksın? Saçmalamıyorum. Gerçeği söylüyorum. Win ailesinin yaşlıları bizzat söyledi. Win Sao çoktan nişanlandı. Doğru. Shao Wei gerçekten çok erken yaşta nişanlandı. Yani Yumuyan bir metres. Zhuang Menghan, Pekin Üniversitesi'ne nasıl girdin? Benim statümle başkasına metres olacağımı mı sanıyorsun? Yumuyan. Kendini fazla övme. Sadece benden daha iyi bir ailede doğdun. Ama unutma, herkesin üstünde biri, her göğün üstünde bir gökyüzü vardır. Win ailesinin gücü, Wicheng grubundan çok daha iyi, yani Wicheng grubunun gelecekteki gelişimi için bile. Win Sao'ya metres olman çok normal. Anladım. Tong Song'un güvenilmez olduğunu düşünüyorsun. Ve bu yüzden beni de mahvetmek istiyorsun. Gördünüz mü? İşte sizin zavallı ve masum. İyi kalpli tanrıcanız dediğiniz kişi bu. Yumuyan, beni burada karalamayı bırak. Söylediklerimin hepsi gerçek. Bay Win, Bayan Win, şahsiyetim üzerine yemin ederim. Yumuyan Win Sao'nun metresidir. Öyleyse, Win ailesi size teşekkür etmeli. Bayan Win, lütfen çok nazik olmayın. Sadece Yumuyan adındaki bu alçak kişinin Win ailenize daha fazla zarar vermesini istemiyorum. Bizim Win ailesinin gelin adayımız. Senin hakaret etmeye hakkın olduğunu mu sanıyorsun? Bay o daha hayattayken biz karar verdik. Muyan ve Şabay'ın nişanlanmasına. Muyan'ın metres olduğunu söylüyorsun. Bu tamamen saçmalık. Yurt dışında olmadığım süre boyunca kızıma böyle mi baktınız? Yeterince iyi bakamadık. Lütfen cezamızı verin, hanımefendi. Ancak şirkette geçirdiğimiz bu süre boyunca büyük hanımın gerçekten şekillendirilebilecek bir yetenek olduğunu fark ettik. Yani, kızım şimdi Wicheng grubunu miras almaya hak kazandı mı? Gelecekte Bay Yu'dan daha fazla destek rica ediyoruz. Sizi ikinizi grubun içinde bu kadar uzun süre zıplatmanın nedeni. Beni sadece yukarıdan bakabileceğiniz bir yükseklikte. Gözlerinizle görmenizi istememdi. Zirveye tırmanışımı gözlerinizle görmenizi istiyorum. Kaybettiğinizi tamamen kabul etmenizi istiyorum. Muyan, böyle insanlara kızmaya değmez. İki yüzlü, dar görüşlü, başkalarını ezerek kendi çıkarını düşünen bu insanlar gerçekten nefret edilisi. Ama şu söz doğru. Hata yapan bedelini ödemeli. Hanımefendi, yanlış yaptığımızı anladık. Hanımefendi, lütfen bu sefer bizi affedin. Bir daha asla yapmayacağız, hanımefendi. Öz kızım, ben ona bile kıyamazken siz hiç acımadan onu ezmişsiniz. Şimdi de benden merhamet bekliyorsunuz. Beni aptal mı sandınız? Yoksa merhametli mi? Götürün onları. Hanımefendi. Muyan, biz arkadaşız. Bana böyle acımasız davranamazsın. Muyan, Eskiden sana haksızlık ettim. Bana bir şans daha ver. Sana iyi davranacağıma söz veriyorum. Olur mu? Arkadaşını affet. İkinizin de hayatımdan defolup gitmesini istiyorum. Muyan, Muyan, Muyan. Tüh. Uyan, bu kadar uğraştın. Yorulmadın mı? Yorulduysan seni çıkalım. Biraz hava al. Olur. git. Biraz hava al, kafanı dağıt.
Ah, yüzlerine tokat gibi inmek ne güzelmiş. Xiaobai, sana söylemek istediğim bir şey var hep. Senin varlığın çok güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Minnettarım. Halimden memnunum. Şu adam çok tuhaf. Ne yapıyor öyle? En sevdiği kişi ölmüş gibi, bir türlü kabullenemiyor. O yüzden buraya gelip dua ediyor. Efsaneye göre, burada 9999 kez secde edip içtenlikle dilek dilerse, dileği gerçek olurmuş. Ama tutar mı bilinmez. Ha, Gidelim.